Oğlumu gömdükten 2 saat sonra aniden öğretmeni aradı ve şöyle dedi: "Lütfen hemen ofisime gelin ve bunu kimseye söylemeyin." Oraya vardığımda, karşımda oturan kişiyi görür görmez ellerim titremeye başladı. Bu hikaye gerçek olaylara dayanmaktadır. Oğlumun cenazesinden 2 saat sonra bir telefon aldım ve o telefon hayatımı sonsuza dek değiştirdi. Öğretmeninin sesi o kadar titriyordu ki kelimeler neredeyse bir araya gelmiyordu. Yine de her bir ifadeyi, her duraksamayı, her nefes alışını duydum. Sanki hala çocuğuma beni bağlayan son ipliğin kaderi buna bağlıymış gibi. Fısıltıyla, kendi gözlerimle görmem gereken bir şey bulduğunu söyledi. Hemen okula gelmemi ve öğretmenler odasında onunla buluşmamı istedi. Özellikle de bunu kimseye söylememem gerektiğini vurguladı. Akrabalara bile. Bunun tehlikeli olduğunu tekrar etti. Ve ancak okula vardığımda kapıdaki silüeti gördüm. Onu görür görmez baştan ayağa bir ürperti geçti içimden. Dünyada hiçbir şeye karşılık inanmazdım ki oğlumun öğretmenini köşeye sıkıştıran adamın kendi kocam olduğunu. Ama o odaya nasıl girdiğimi anlatmadan önce en baştan başlamam gerekiyor. Oğlum Leonard'ın mezarını ıslak toprakla kapattıktan 2 saat sonra ev buz gibi bir cehenneme dönüştü. Çiçek buketlerindeki ağır yasemin ve karanfil kokusu, siyah elbisemin eteklerine yapışan mezarlık toprağının nemli kokusuyla karışıyordu. İnsanlar gelip gidiyordu, salona giriyor, mutfağa gidiyor, sonra tekrar geri dönüyor, taziye sözlerini fısıldıyorlardı. Bu sözler bana içi boş ve boğuk geliyordu. Sanki uzun bir tünelin içinden bana ulaşıyorlardı. Biri Tanrı'nın iradesine boyun eğmek gerektiğini söyledi. Biri Leonard'ın cennette huzur içinde yattığını söyledi. Ama bu sözlerin hiçbiri acıyı hafifletmiyordu. Göğsüm sanki içeriden paslı kancalarla parçalanıyormuş gibiydi ve her yeni nefes alışım, yaşayan bir insan için taşınamayacak kadar ağır bir yükü kaldırmak gibi geliyordu. Benim oğlum daha sadece 8 yaşındaydı. Tamamen sağlıklı, canlı, hareketli bir çocuktu. Hep bir yerlere koşturur, enerjisiyle çevresindeki herkesi etkilerdi. Tedavi eden doktor bunun ani bir kalp durması olduğunu söyledi. Son derece nadir bir vaka. Kimsenin bilmediği doğuştan bir anomali. İçimde her şey buna isyan ediyordu. Buna inanmıyordum. Ama karşı çıkacak, talep edecek, bağıracak gücüm yoktu. Yatak odama gittim, yatağın kenarına oturdum, sırtımı başlığa yasladım ve uzun süre öylece kaldım. Çerçevedeki fotoğrafa baktım. Leonard'ın geniş bir gülümsemeyle okul koşusu için aldığı bir kupayı tuttuğu fotoğrafa. O fotoğrafta o kadar canlı, o kadar gururlu görünüyordu ki sanki her an fotoğraftan çıkıp odaya girecekmiş gibiydi. Dışarıda oturma odasında kocam Daniel kapıda duruyor, gelen insanları karşılıyor ve uğurluyordu. Gözleri kızarmıştı, yüzü şişmişti, omuzları çökmüştü. Sanki bütün bu evi ve içindeki herkesi tek başına taşıyormuş gibi. Herkes onun ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar örnek bir eş ve baba olduğunu söylüyordu. Sırf benim için kendini toparladığını, benim tamamen yıkılmamam için ayakta durduğunu. Aralık kapıdan onun, oğlumun gittiği okulun ve yardım vakfının yaşlı yöneticisi Bay Weber'i kucakladığını gördüm. Weber büyük ve ağır eliyle Daniel'in sırtına vuruyor, onu yaşlı bir adamın genç birini teselli ettiği gibi teselli ediyordu. Bu sahne aslında beni duygulandırmalı, minnet duygusu uyandırmalıydı. Ama midemde hoş olmayan bir şey kıpırdadı, açıklayamadığım donuk bir mide bulantısı yükseldi. Tam o anda yanımdaki telefon titreşti ve çalmaya başladı. Ekran aydınlandı ve ismi gördüm. Öğretmen Regina, Leonard'ın sınıf öğretmeni. Kaşlarımı çattım, neden tam şimdi aradığını anlamadım. Onu mezarlıkta görmüştüm. Tabutun yanında durmuş, ağlıyor ve mendille gözlerini siliyordu. Titreyen elimle yeşil simgeye dokundum ve telefonu kulağıma götürdüm. Sesi o kadar kısık geliyordu ki sanki kalın duvarlar onu bastırıyordu. Nefesi kesik kesikti. Sanki karanlık bir dolabın içinde saklanıyormuş ve hareket etmekten korkuyormuş gibi konuşuyordu. Neredeyse fısıldayarak beni çok dikkatli dinlememi ve sözünü kesmememi istedi. Oğlumun sırasının çekmecesinde bulduğu bir şeyi kendi gözlerimle görmem gerektiğini söyledi. Sonra sesi kırıldı ve beni neredeyse yalvararak hemen okula gelmeye ve öğretmenler odasında onunla buluşmaya çağırdı. Ardından birden sertleşti,
Kimseye, kesinlikle kimseye bundan söz etmememi emretti. Özellikle evde kimseye. Tehlikeli kelimesini birkaç kez tekrar etti ve sırtımdan buz gibi bir düğüm indi. Kalbimin, az önce kederden donmuş gibi duran kalbimin, hızla çarpmaya başladığını hissettim. Yasın donukluğu geri çekildi, yerini keskin bir korku aldı. Regina'nın bulduğu şeyin oğlumla, onun son günleriyle, her şeyin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili olduğu açıktı. Her nefesinde, her yarım kalan cümlesinde bunu hissediyordum. Anne içgüdüsü yeniden alevlendi. Gözyaşlarımı elimle sertçe sildim, ayağa kalktım ve derin bir nefes aldım. Gitmeliydim. Onun ne bulduğunu görmeliydim. Odadan çıktım ve ayaklarımı biraz daha ağır sürüyerek yürüdüm. Daniel'e hala Bay Weber'le konuşurken yaklaşık başımın çok ağrıdığını, eczaneye gidip migren ilacı almak istediğimi söyledim. Daniel bana öyle şefkatli baktı ki, dışarıdan bakan herkes onun samimi acısına inanırdı. Hemen benim yerime gitmeyi teklif etti. Ama nazikçe reddettim ve biraz yalnız kalmak istediğimi söyledim. Bay Weber anlayışla gülümsedi ve bana çok uzaklaşmamamı, soğuk havada fazla kalmamamı tavsiye etti. Arabaya bindim ve okula doğru yola çıktım. Münih bana sonsuz görünüyordu. Islak asfalt farların önünde karanlık bir şerit gibi uzanıyordu. İnce bir çiseleme başlamıştı. Sokaklar cam gibi parlıyordu. Silecekler ağır ağır damlaları siliyordu. Ve kafamda tek bir soru dönüp duruyordu. Regina ne bulmuştu? Neden bu kadar korkuyordu? Beni kimden sakınmamı istiyordu? Ve neden özellikle Daniel'den? O ana kadar Daniel benim için örnek bir babaydı. Ama yine de içimde küçük bir şüphe tohumu filizlenmeye başlamıştı. Son aylarda Leonard'ın sık sık karın ağrısından şikayet ettiğini hatırladım. Çok çabuk yoruluyordu. Bazen sofrada bile uyuyakalıyordu. Daniel ise ilaçlarla ilgili her şeyi kendi kontrol etmekte ısrar ediyordu. Onu doktora hep kendisi götürüyordu. Başka bir uzmana gitmeyi önerdiğimde öfkeleniyordu. Eskiden önemsiz görünen bütün bu detaylar şimdi zihnimde karanlık bir yapboz gibi birleşmeye başlamıştı. Okul geceleyin yabancı ve ürkütücü görünüyordu. Girişte bir güvenlik görevlisi vardı. Beni tanıdı ve tereddüt ederek içeri aldı. Koridorda floresan ışıkları soğuk bir şekilde yanıyordu. Adımlarım fayanslarda yankılanıyordu ve bu yankı tuhaf bir şekilde yalnızlığı daha da büyütüyordu. Sanki bir okul koridorunda değil de uzun bir yeraltı tünelinde yürüyormuşum gibiydi. Öğretmenler odasına doğru ilerliyordum, bedenimi neredeyse hissetmiyordum. Parmaklarım çantamın askısını o kadar sıkı kavramıştı ki parmak eklemlerim beyazlamıştı. Kafamın içinde Leonard'ın sesi yankılanıyordu, öğretmeni Regina'nın ne kadar iyi biri olduğunu, onu nasıl övdüğünü ve onu ne kadar sevdiğini heyecanla anlatışı. Şimdi tam da bu kadının bu kadar korkmuş olması, telefonda bana her şeyi söylemeye bile cesaret edememesi, koridorun karanlığından daha çok korkutuyordu beni. Aralık duran kapının önünde durdum, derin bir nefes aldım ve nefesimi tutarak içeri baktım. Gördüğüm manzara kalbimi dondurdu. Regina dosya dolabının yanında köşede duruyordu, duvara sıkışmış halde. Yüzü kireç gibi bembeyazdı, gözleri korkudan büyümüştü. Tüm vücudu titriyordu ve ellerini merhamet dileyen çaresiz bir hareketle kaldırmıştı. Önünde sırtı kapıya dönük bir adam duruyordu, siyah bir gömlek giymişti. Sadece silüetinden, ağırlığını bir bacağından diğerine verişinden ve odadan koridora yayılan tanıdık bir parfüm kokusundan, kimin olduğunu neredeyse görmeden anladım. Yine de zihnim bu düşünceyi kabul etmek istemedi. Elinde küçük siyah bir nesne vardı, belki bir USB bellek, belki küçük bir harici disk. Regina'ya alçak, derin bir sesle konuşuyordu, içinde en ufak bir sıcaklık kalmamış bir sesle. Bu sözlerde sadece tehdit, çelik ve soğukluk vardı. Bu ses, evde her gün duyduğum sesten o kadar farklıydı ki bir an için kendi kulaklarıma inanmak istemedim. Kapıyı biraz daha açtım. Menteşeler acı acı gıcırdadı ve varlığımı ele verdi. Adam hızla döndü. Beyaz floresan lambanın ışığı doğrudan yüzüne vurdu ve dizlerimin bağı çözüldü. Yere yığılmamak için kapı çerçevesine tutundum. Karşımda Daniel duruyordu. Hocam. Az önce gömdüğümüz oğlumun babası.
Daniel bana özel bir şaşkınlık göstermeden baktı. Sanki tam bu anda burada ortaya çıkabileceğimi önceden hesaplamış gibiydi. Az önce buz gibi bir maske olan yüzü yavaşça değişti. Gün boyunca evimizde akrabalar ve tanıdıklar arasında dolaşırken taktığı o tanıdık, dizginlenmiş acı maskesi tekrar yüzüne yerleşti. Fark edilmeden siyah cihazı yanına doğru bastırdı, gözümden kaçırmaya çalıştı. Ben bakışlarımı Regina'ya çevirdim. Artık yüksek sesle ağlamıyordu ama gözyaşları sessizce yüzünden akıyordu. Dudakları titriyordu, elleri hala havadaydı, az önce boğazı sıkılmış bir insan gibi. Aklım olan biteni kabul etmeyi reddediyordu. Daniel şu anda evde olmalıydı, insanları karşılamalı, yanımda durmalıydı. Boş bir okulda gecenin bir vakti oğlumuzun öğretmenini tehdit ediyor olmamalıydı. Burada ne yapıyordu? Neden onu korkutuyordu? Ve bu küçük siyah cihazda ne olabilirdi ki yetişkin bir kadının bakışları avlanan bir hayvanın bakışına dönüşüyordu? Sessizlik neredeyse dokunulabilecek kadar ağırdı. Sadece klimanın düzenli uğultusunu ve Regina'nın boğuk hıçkırıklarını duyuyordum. Bu gerginliğini ilk Daniel bozdu. Yavaşça bana doğru geldi. Sanki korkmuş bir hayvana yaklaşan ve onu sakinleştirmek isteyen biri gibi dikkatli hareket ediyordu. Her adımında yüzü tekrar değişti. Az önce öğretmenin üzerinde duran o soğuk adam gitmişti. Onun yerine sanki acıyla kırılmış bir koca duruyordu karşımda. Kollarını açtı, beni kucaklamak ister gibi ve kısık bir sesle konuştu. Beni okulda görmeyi beklemediğini söyledi. Evde Leonard'ın eşyalarının arasında durmaya artık dayanamadığını söyledi. Sadece oğlunun eşyalarını almak için geldiğini, temizlik görevlileri ertesi gün gelip her şeyi çuvallara doldurup atmadan önce onları almak istediğini anlattı. Sözleri mantıklıydı, hatta dokunaklıydı. Eğer biraz önce olanları görmemiş olsaydım, muhtemelen onun göğsüne kapanır ve söylediği her şeye inanırdım. Ama gözlerimin önünde hala köşeye sıkışmış, korkuyla titreyen Regina duruyordu. Bu görüntü beni bırakmıyordu. Onun bakışlarını aradım. Bu yapışkan yalanın içinde çaresizce bir doğrulama, bir gerçek kırıntısı arıyordum. Regina titriyordu. Gözleri Daniel ile benim aramda gidip geliyordu. Sanki bir insanın hayatının bağlı olduğu bir yol ayrımında duruyormuş gibi. Tam o anda Daniel'in bakışı onun üzerine kaydı ve içinde ağır, tehditkar bir şey parladı. Ondan böyle bir ifade daha önce hiç görmemiştim. Öğretmen irkildi, aceleyle başını salladı ve kırık bir sesle onun sözlerini doğruladı. Daniel'in Leonard'ın eşyalarını almak için geldiğini söyledi. Sadece onun ne kadar iyi bir çocuk olduğunu hatırladıklarını söyledi. Yalan söylediğini biliyordum. Bütün vücudu bunu ele veriyordu. Şakaklarındaki soğuk ter, parmaklarının eteğinin kenarını o kadar sıkı kavraması ki parmak eklemleri beyazlamıştı. Ama yine de aynı cümleyi tekrar edip durdu. Daniel'in oyununa boyun eğdi, çünkü korkusu çok büyüktü. Daniel elini omuzlarıma koydu ve olması gerekenden biraz daha sert bastırdı. Bu fazla sertlik destekten çok bir baskı gibi hissettiriyordu. Alçak bir sesle eve dönmemiz gerektiğini söyledi. Yarayı sürekli yeniden açan bir yerde uzun süre kalmamam gerektiğini söyledi. Masada Leonard'ın çizimleri, defterleri ve boya kalemleriyle dolu bir karton kutu duruyordu. Daniel neredeyse fark edilmeyecek bir hareketle küçük siyah cihazı pantolonunun cebine koydu. Bunu fark etmeyeceğimi sanıyordu ama ben açıkça gördüm. Kapıdan çıkmadan önce ilk o yöneldi. O minicik anda sırtı bana dönükken, Regina birden yanımda belirdi. Sanki sadece omzumdaki ıslaklıktan biraz kaymış olan bir mendili düzeltmek için gelmiş gibiydi. Buz gibi parmakları boynuma dokundu, omzuma kaydı ve omzumdaki kumaşın kıvrımına ince, katlanmış bir şey sıkıştırdığını açıkça hissettim. Gözleri benimkilerin içine saplandı. İçlerinde hem çaresizlik hem de bir yalvarış vardı. Dudakları sessizce hareket etti. Ama o kelimeyi okumak zor değildi, kaç. Kalbim bir sıçrama yaptı, göğsümden fırlayacakmış gibi çarpmaya başladı. Sakin görünmeye zorladım kendimi. Başımı salladım, sanki sadece ilgisi için ona teşekkür ediyormuşum gibi ve bir adım geri çekildim. Tam o anda Daniel döndü,
Bize şüphe gölgesiyle baktı ve ne fısıldadığımızı sordu. Hızla cevap verdim. Regina'nın sadece güçlü kalmamı, dua etmemi ve sağlığıma dikkat etmemi söylediğini söyledim. Yüzümü bir an inceledi, sanki kontrol ediyormuş gibi. Ama görünüşe göre tatmin oldu. Elimi tuttu ve öğretmenler odasından çıktık. Regina'yı o sessiz, havasız odada yalnız bıraktık, korkusunun sıcağında erimeye hazır bir balmumu heykeli gibi ayakta duruyordu. Eve dönüş yolculuğu görünmez bir idama giden yolculuğa dönüştü. Daniel arabayı aşırı bir sakinlikle sürüyordu. Zaman zaman elini gözlerinin üzerinden geçiriyor, sanki taşan gözyaşlarını siliyormuş gibi yapıyordu. Sessizce klasik müzik açtı, normalde rahatlamak istediğinde dinlediği müziğin aynısını. Ama şimdi bana kendi geleceğimin cenaze marşı gibi geliyordu. Yolcu koltuğunda oturuyordum ve yağmurun camlara giderek daha sert vurduğunu, sokak lambalarının sarı halkalarının ıslak ön camda dağıldığını izliyordum. Omzumdaki kumaşın kıvrımında duran katlanmış kağıt yanıyordu sanki. Orası kömür gibi kızgın hissediyordu. Kağıdı hemen açmak istiyordum, ama Daniel'in fark edebileceği korkusu en küçük hareketimi bile durduruyordu. Ona gizlice bir bakış attım. 10 yıldan fazla hayatımı paylaştığım adam, bana birden yabancı bir yolcu gibi görünüyordu. Yanında nefes almaya bile çekindiğin biri gibi. Zihnimde son ayları tekrar gözden geçirdim. Sanki her odasında daha önce fark etmediğim küçük bir ayrıntının bulunduğu bir koridorda yürüyormuşum gibi. Leonard'ın karın ağrısı şikayetlerini hatırladım. Ani güçsüzlüğünü. Garip şekilde uzun gündüz uykularını, bazen elinde kaşıkla sofrada uyuyakaldığını. Daniel'in ilaçlarla ilgili bütün sorumluluğu ısrarla üstüne aldığını hatırladım. Her şeyi kendisi kontrol ediyor, oğlunu doktora kendisi götürüyordu. Başka bir uzmana gitmemizi söylediğimde sinirleniyordu. Özellikle Weber'le veya onun doktor akrabalarıyla bağlantısı olmayan bir uzmana. Onların göklere çıkardığı o doktorun, oğlumuzun durumunu en iyi anlayan kişi olduğunu söylüyorlardı. O zamanlar bunlar sadece yorgunluk ve gerginlik gibi görünmüştü. Ama şimdi bu ayrı ayrı anlar korkunç bir resmin siyah parçaları gibi birleşiyordu. Eve vardığımızda ev çoktan sakinleşmişti. Avluda neredeyse gündüz gibi aydınlık oldu. Donup kaldım. Daniel'in bakışları ağacın gövdesi boyunca kaydı ama beni fark etmedi. Yağmur yüzünden görüşü bulanıklaşmış olmalıydı. Öfkeyle küfretti, korkuluğa vurdu ve tekrar içeri girdi. Kapı çarpıldı. Bir saniye bile beklemedim. Çamurun içinden koştum, bahçe kapısına yöneldim. Ayaklarım kayıyor, nefesim kesiliyor, kalbim göğsümü parçalayacak gibi çarpıyordu. Ama durmadım. Sokağa çıktığımda yağmur yüzüme kamçı gibi çarpıyordu. Sokak neredeyse boştu. Uzakta bir araba geçti, farları ıslak asfaltın üzerinde sarı bir iz bıraktı. Ne yapacağımı bilmiyordum ama tek bir şeyden emindim, eve geri dönemezdim. Daniel artık sadece kocam değildi. O, kendi oğlunu öldüren bir adamdı. Cebimde Leonard'ın sakladığı rekorder vardı. O küçük cihaz artık gerçeğin tek kanıtıydı. Koşarken Regina'nın bana fısıldamadan söylediği kelimeyi tekrar hatırladım. Luf. Kaç. Ve ben kaçıyordum. Ama bu sadece kaçış değildi. İçimde başka bir şey büyüyordu. Ağır, karanlık ve kararlı bir şey. Leonard'ın sesi hala kulaklarımda yankılanıyordu. O zayıf, hasta sesiyle söylediği sözler, "Anne, kırmızı ilaç çok acı." O an anladım ki artık geri dönüş yoktu. Bu gece ya ben hayatta kalacaktım, ya da Daniel gerçeğin ortaya çıkmasını engelleyecekti. Ama bir şey kesindi, Leonard için adalet olacaktı. Bana sanki birazdan aşağı bakacakmış gibi geldi, ama su perdesi ve göz kamaştırıcı ışık onun bir şey görmesini engelledi. Sonunda geri çekildi ve tekrar odaya girdi. Belli ki benim hala evin bir yerinde olduğuma inanıyordu. Ben ise bir saniye bile kaybetmedim. Çıplak ayaklarımla, ağır çamurun içine batarken, evin duvarına yakın ilerleyerek genelde bahçıvanın kullandığı küçük bahçe kapısına ulaştım. Daniel, hiçbir odada olmadığımı anladığı anda evi arayacağını, sonra avluyu kontrol edeceğini, güvenliği haberdar edeceğini ve sahip olduğu tüm bağlantıları kullanacağını biliyordum.
Weber'in her yerde tanıdıkları vardı ve artık kime güvenilebileceğini bilmiyordum. Her gölge bana pusuya yatmış bir düşman gibi görünüyordu, her ağaç silüeti bir insan figürü gibi. Sonunda kapıya ulaştım, sürgüyü açtım, konut kompleksimizin arkasındaki karanlık yola atladım ve arkamı dönmeden koşmaya başladım. Bir elim, artık tek dayanağım olan rekorderin bulunduğu çantanın üzerinde bastırıyordu. Yaklaşık 2 kilometre sonra geniş bir yola ulaştım ve gece kapalı olan bir benzin istasyonunun saçaklarının altına saklandım. Yağmurdan sırılsıklam olmuş telefonu cebimden çıkardım. Yolda birkaç kez titreşmişti. Ekrana bakmaya bile fırsat bulmamıştım. Zaten kimin aradığını biliyordum. Sadece Daniel olabilirdi. Tereddüt etmeden gelen tüm aramaları reddettim ve kişi listesinde bana güven veren tek ismi aradım. Thomas. Eski okul arkadaşım. Hayatını normal insanların bakmaya bile cesaret edemediği yerlere gitmeye adamış biriydi. Araştırmacı gazeteci, inatçı, pis işlerle uğraşmaya alışkın. Titreyen parmaklarla numarasını çevirdim ve içimden onun uyumamış olmasını diledim. Telefon birkaç kez çaldı, sonra onun kısık, uykulu sesi duyuldu. Hiçbir şeyi uzun uzun anlatmadım. Bunun için ne gücüm vardı ne de zamanım. Hıçkırıklar arasında sadece Daniel'in Leonard'ı öldürdüğünü, şu anda bir benzin istasyonunun yakınında olduğumu söyledim ve telefonda soru sormadan gelmesini istedim. Sonra telefonu kapattım ve kimsenin konumumu takip edememesi için cihazı tamamen kapattım. Dükkanın metal kepenklerinin yanında çömeldim, dizlerimi göğsüme çektim. Soğuktan, korkudan ve adrenalinin ardından gelen bitkinlikten titriyordum. Yaklaşan her far ışığında kalbim duracak gibi oluyordu. Her seferinde Daniel'in tanıdık siyah arazi aracını görmeyi bekliyordum. 15 dakika zihnimde yıllar gibi uzadı. Sonunda yanımda yıpranmış gri bir küçük araba durdu. Yolcu cama indi ve Thomas'ın endişeli yüzünü gördüm. Ayağa fırladım, arabaya atladım ve kapıyı öyle sert kapattım ki cam titreşerek inledi. Dışarıdan korkunç görünmüş olmalıydım. Baştan aşağı sırılsıklam, çamur içinde, ellerim çiziklerle dolu ve yüzüm mezardan yeni çıkarılmış birinin yüzü gibi bembeyazdı. Thomas bana hızlı bir bakış attı, dudaklarını sıktı, hiçbir şey sormadı ve sadece gaza bastı. Arabanın sıcak havasında daha da şiddetli titremeye başladım. Sadece soğuktan değil, bedenim sonunda gevşemeye başlamıştı. Thomas arka koltuktan ceketini aldı, omuzlarıma koydu. Bir eli direksiyondaydı, diğer eli ise benimkini sıkıca tutuyordu. Sanki gücünün bir kısmını bana aktarmak ister gibi. Anlatmaya başladım. Yavaş, kesik kesik. Regina'nın telefonundan, okuldaki sahneden, Daniel'in iki yüzünden, nottan, oyuncak ayıdan ve rekorderden. Her kelime ağzımdan sanki cam kırıkları gibi çıkıyordu. Kayıt Daniel'in kendi oğlunun ölümünden ve mirasın paylaşımından sakin bir şekilde bahsettiği kısma geldiğinde Thomas dayanamadı. Arabayı yol kenarında durdurdu, dörtlüleri yaktı ve kaydı sonuna kadar dinledi. Küçük cihazdan Daniel ve Weber'in sözleri çıkarken yüzü değişti. Kayıt bittiğinde direksiyona yumruk attı ve ikisine de hayatımda hiç duymadığım kadar ağır küfürler savurdu. Sonra kendini toparladı ve kaydı tekrar oynattı. Bu sefer bir arkadaş olarak değil, bir gazeteci olarak dinliyordu. Bunun çok güçlü bir kanıt olduğunu söyledi ama aynı zamanda son derece tehlikeli olduğunu da ekledi. Weber küçük bir memur değildi. Bağlantıları, parası ve polis ile mahkemelerde kendi adamları vardı. Eğer en yakın polis karakoluna gidip bu kaydı ilk karşılaştığımız memura verirsek, sadece kanıtların yok edilmesi riskini değil, aynı zamanda kimse duymadan önce susturulma riskini de göze almış olurduk. Bu yüzden önce beni güvenli bir yere götürmeye karar verdi. Münih'in kenarında, yıllar önce ölen amcasına ait küçük bir daireye. Bu daireden ailede neredeyse kimse haberdar değildi. Burası geçici sığınağımız ve karargahımız oldu. Yolda Thomas ağır sessizliği biraz kırmak için radyoyu açtı. Önce trafik haberleri vardı. Sonra spiker aniden bir son dakika haberi verdi. Lindentray'daki bir ilkokulun avlusunda bir kadın cesedi bulunduğunu söyledi. İlk bilgilere göre bu kişi bir öğretmendi.
Sadece baş harfler verildi ama bu yeterliydi. İçimde her şey çöktü. Arabada çığlık attım. Bunun Regina olduğunu, onun öldüğünü, bunun intihar değil cinayet olduğunu, Daniel ve Weber'in onu ortadan kaldırdığını söyledim. Büyük bir suçluluk duygusu üzerime çöktü. Sanki biri sırtıma ağır bir levha bırakmıştı. Eğer onu okuldan çıkarmaya çalışsaydım, eğer ısrar etseydim, eğer onu o insanların yanında bırakmasaydım, belki hala hayatta olacaktı. Ağladım. Yumruklarımla torpidoya vurdum. Thomas motoru kapattı ve beni kucakladı, içimdeki her şey dışarı çıkabilsin diye. Bir süre sonra içimde bir şey değişti. Acı artık beni ezmiyordu. Soğuk ve keskin bir kararlılığa dönüşmüştü. Gözyaşlarım kendiliğinden durdu. Başımı kaldırdım, karanlık yola baktım ve Regina'nın bana sessizce söylediği kelimeyi hatırladım. Koş. Onun ölümü boşuna olmamalıydı. Leonard'ın ölümü de cevapsız kalamazdı. Artık Daniel ve Weber'in sadece hapse girmesi yeterli değildi. Bu bana fazla hafif geliyordu. Onların da bizim hissettiğimizi hissetmelerini istiyordum. Korkuyu, çaresizliği, utancı, hayatlarının da benimki gibi parçalanmasını. Thomas'a döndüm ve sakin, neredeyse ürkütücü derecede düz bir sesle sadece hukuki adalet istemediğimi söyledim. Bu insanları köklerinden yok etmem gerektiğini söyledim. Thomas bakışlarıma karşılık verdi, sessizce başını salladı ve bu karanlık anlaşmayı kabul etti. Şimdilik polise gitmemeye karar verdik. Önce para ve nüfuzla yok edilemeyecek gerçek kanıtlar toplamamız gerekiyordu. Tek bir kayıt kolayca montaj denilerek reddedilebilirdi. Daniel'in Leonard'ı zehirlediği zehri bulmamız gerekiyordu. O gece Münih'in kenarındaki o tozlu küçük dairede artık sadece kurban olmayı bıraktık. Saçlarımı omuz hizasına kadar kestim. Yırtılmış siyah yaz elbisemi bir çantaya attım ve Thomas'ın amcasından kalan sade kıyafetleri giydim. Sanki saçlarımla birlikte eski hayatımı da kesip atıyordum. Sabırlı, itaatkar eş olan eski ben, o da oğlumla birlikte ölmüştü. Sabah olmadan dar mutfaktaki eski masada oturup plan yapmaya başladık. Tekrar o yılan yuvasına dönmem gerekiyordu. Ama bu sefer suçlu bir eş gibi değil, kendisini öldürenlere geri dönen bir hayalet gibi. Daniel'in, Weber'in Büyük Yardım Vakfı'nın Münih merkezindeki ofis kompleksinde yönetici olduğunu biliyorduk. Her cuma oraya dışarıdan bir temizlik şirketi gelip tüm ofisleri temizliyordu. Bu bizim içeri gireceğimiz kapı olacaktı. Thomas sistemlerini kırdı ve beni sahte bilgilerle geçici personel listesine ekledi. Kağıt üzerinde artık ben Samira adında sessiz bir temizlik görevlisiydim. O küçük dairenin banyosunda aynanın karşısına geçtim. Saçlarımı koyu mavi bir başörtüsünün içine sardım. Üzerime biraz büyük gelen açık renkli temizlik üniformasını giydim. Üstüne ucuz bir yelek geçirdim ve kalın çerçeveli iri gözlükleri taktım. Çoğu insan gitmişti. Avluda birkaç akraba sandalyeleri topluyordu. Mutfakta biri sessizce bulaşıkları yıkıyordu. Ben ise korkunç derecede başımın döndüğünü söyledim. Midemin bulandığını ve uzanmam gerektiğini söyledim. Daniel hemen çay yapmayı, bana sakinleştirici bir şey getirmeyi teklif etti. Ama elimi sallayıp reddettim ve sadece uzanmak istediğimi, kimseyi görmek istemediğimi söyledim. Yatak odasına girince kapıyı kilitledim, sırtımı kapıya dayadım ve nefesimi sakinleştirmeye çalıştım. Duvarın arkasındaki adımları dinledim, onun ayak seslerinin mutfağa doğru uzaklaşmasını bekledim. Ancak o zaman parmaklarımı kumaşın kıvrımına soktum ve 4 kez katlanmış olan notu yokladım. Onu çıkardım. Ellerim o kadar titriyordu ki kağıdın hışırtısı yağmurdan daha yüksek geliyordu. Bu bir okul defterinden koparılmış bir sayfaydı, düzensiz koparılmış, aceleyle yazılmış, karmaşık bir yazıyla doluydu. Komodine gittim, başucu lambasının soluk ışığını yaktım ve okumaya başladım. Harfler gözlerimin önünde zıplıyordu ama her kelime beynime kızgın bir damga gibi kazınıyordu. Orada Leonard'ın hiçbir kalp hastalığı olmadığını yazıyordu. Tüm muayenelerinin normal çıktığını ve gerçek teşhisin gizlendiğini söylüyordu.
Sözde ilaçlarının değiştirildiğini ve normal ilacın yerine küçük dozlarda zehir verilerek vücudunun yavaş yavaş yok edildiğini yazıyordu. Regina kısa bir not daha eklemişti. Onun odasındaki peluş ayıyı kontrol et. Benim oğlum ölmeden önce bir şey kaydetti, demişti. Ayrıca şunu da eklemişti, dikkatli ol. Ve açıkça yazmıştı, kocam tehlikeli. En sonunda soyadı vardı ve birkaç düzensiz çizgi, sanki cümleyi bitirecek zamanı olmamış gibi. Dünya o anda başıma yıkıldı. Tutunmaya çalıştığım her şey cam gibi parçalandı. Dizlerim çöktü ve notu göğsüme bastırarak yere yığıldım. Benim çocuğum, benim Leonard'ım, nadir bir hastalıktan ölmemişti. Uzun bir süre boyunca sistemli şekilde yavaş yavaş zehirlenmişti. Ve bunu yapan kişi tam o anda mutfağımdaydı, belki de su ısıtıcısını kaynatıp yas tutan baba rolünü oynuyordu. İçimi parçalayan acı değişmeye başladı. Sanki biri onu bir kalıba döküp sertleştirmiş gibiydi. Gözyaşlarım kurudu. İçimde başka bir duygu yükseldi. Ağır, yoğun ve keskin. Bu artık çaresiz bir hıçkırık değildi. Bu, öfkeye benzeyen bir şeydi. Ayağa kalktım, yatak kenarına tutundum ve sessizce koridora çıktım. Yan tarafta Leonard'ın odasının kapısı aralıktı. Kapıyı açtım. İçeriye çocuk sabunu, krem ve sıcak bir güven duygusunun kokusu yayıldı. Her şey hala onun bıraktığı gibiydi. Yerde yapı blokları, duvarlarda çizgi film posterleri, küçük masada dağılmış kitaplar. Yatağın üzerinde büyük kahverengi peluş ayısı oturuyordu. Her gece sarılarak uyuduğu ayı. Yıllar önce doğum gününde ona benim verdiğim oyuncak. Yaklaştım, yumuşak tüylerini okşadım. Parmaklarım hemen sırtında garip bir kabarıklığa çarptı. Orada düzgün bir dikiş olması gerekirken kaba ve eğri bir dikiş vardı. Sanki biri oyuncağı aceleyle kesip yeniden dikmiş gibiydi. Masaya gittim, çekmeceyi açtım ve küçük manikür setini aldım. Sonra yatağa oturup iplikleri dikkatlice çözmeye başladım. Beyaz sentetik dolgu dışarı taştı. Bir süre sonra içinde küçük siyah bir dikdörtgen ortaya çıktı. Sıradan bir dijital ses kayıt cihazı. Bu, Leonard'ın dedektif ve casus oyunu oynamayı sevdiği küçük cihazdı. Arkadaşımız Thomas ona yıllar önce hediye etmişti. Tüylerim diken diken oldu ve oynat tuşuna bastım. Önce oğlumun zayıf ve kısık nefesini duydum. Sesi eskisi gibi neşeli değildi. Babam bana kırmızı ilacı verdiğinde karnım yine ağrıyor, diyordu. Çok acı ve annemin verdiği ilaç gibi değil. Korktuğunu söylüyordu. Bana anlatmaya korktuğunu çünkü babasının kızacağını söylüyordu. Babası bunun bir süper vitamin olduğunu söylüyormuş ama içtikçe daha kötü oluyormuş. Sonra kayıtta bir kapı gıcırtısı duyuldu. Ağır adımlar yaklaştı. Daniel'in sesini tanıdım. Telefonda biriyle konuşuyordu. Sesinde hiçbir endişe yoktu. Soğukkanlıydı. Dozu zaten artırdım, diyordu. Çocuk gelecek haftayı göremez. Çocuk ölür ölmez dedenin mirası serbest kalacak ve Vasi'nin hesabına geçecek. Yani benim hesabıma. Sonra ben ve Weber parayı yarı yarıya paylaşacağız. Kayıt aniden kesildi. Odanın içinde ölüm sessizliği vardı. Kendi kanımın şakaklarımda attığını duyabiliyordum. Ağzımı kapatıp çığlık atmamak için ellerimi bastırdım. 10 yıldan fazla birlikte yaşadığım adam, benim çocuğumun babası, para uğruna kendi oğlunu zehirlemişti. Eski örtüyü yüzüme kadar çekip yüzümü gizledim, geniş gözlük camlarının arkasına saklandım ve kapıdaki güvenlik görevlileri yaklaşan bir araba yüzünden dikkatleri dağılmışken, sanki tanıdıklarını ziyarete giden sıradan bir komşu gibi fark edilmeden yanlarından geçtim. Uzaktan bakıldığında evimiz eskisi gibi görünüyordu, düzenli, bakımlı, yeşil çimenli ve düzgün taş döşeli yollarıyla. Sadece ben biliyordum ki bu duvarların ardında, kendisini çoktan kazanan rolüne yerleştirmiş bir adam oturuyordu. Hem hasta oğlundan hem de rahatsızlık veren karısından kurtulduğuna inanıyordu. Thomas daha önceki akşam, dizüstü bilgisayarının başında eğilmiş halde bana akıllı ev sisteminin tüm planını göstermişti. Bütün kameralar, hoparlörler, hareket sensörleri, mikrofonlar. İsimlerimizin yanında girişler, şifreler ve telefon numaraları duruyordu.
Eskiden bana bunlar sadece konfor, ilerleme gibi görünürdü. Ama şimdi bir örümcek ağ gibi görünüyordu ve o ağın merkezinde Daniel oturuyor, her sesi ve her hareketi kontrol ediyordu. Kimin içeri girdiğini, kimin çıktığını, ışığın ne zaman yandığını, televizyonun ne zaman kapandığını bilmek istiyordu. Ve biz tam da bu ağı ona karşı kullanmak istiyorduk, böylece evin kendisi ona yaptığı şeyi fısıldayacaktı. Verandaya çıkan basamakları tırmanırken anahtarı kilide soktum. Kapı tanıdık bir tık sesiyle açıldı. İçeride pahalı kahve ve onun tuvalet suyunun kokusu vardı. Evin derinliklerinde, mutfakta bulaşık makinesi homurdanıyordu. Düzenli sesi, cenaze töreninden sonra dış görünüşte düzen sağlandığını gösteriyordu. Ama asıl kaos şimdi başlayacaktı. Salona girdim ve neredeyse mekanik bir şekilde kameraların gizlendiği tavanlara, köşelere ve dolaplara baktım. Küçük siyah gözler bana her zamanki kayıtsızlıkla bakıyordu. Ama artık biliyordum ki Daniel'in yanı sıra bizim tarafımıza çektiğimiz kişiler de izliyordu. Thomas, programcı bir arkadaşıyla anlaşmıştı, yasa dışı yan işlere meraklı biriydi. Gece boyunca uzaktan erişimi kırmış ve bize tam kontrol panelini vermişti. Birkaç komutla her odayı bir sahneye çevirebilirdik. Şöminenin üzerindeki çerçeveli fotoğrafların yanına gittim. Üçümüzün nehir kıyısında güldüğü fotoğrafı aldım ve yerine başka bir fotoğraf koydum. Okulda yarışmadan önce çekilmiş olan son fotoğraf. Orada Leonard spor kıyafetleriyle tek başına duruyor ve kupayı tutuyordu. Gülümsemesi fazla canlıydı, buna sakin kalmak zordu. Ama tam da bu yüzden gerekliydi. Daniel her baktığında mutlu baba maskesini değil, öldürdüğü çocuğun yüzünü görmeliydi. Eskiden dekoratif bir vazonun durduğu köşeye küçük bir hoparlör koydum. Dışarıdan sıradan görünüyordu ama evin tüm ses sistemine bağlıydı. İstenildiğinde her kayıt çalınabilirdi. Benim sesim de oğlumun kahkahası da. Thomas beni saatlerce telefonda ve eski belleklerde Leonard'ın sesini içeren her şeyi bulmaya zorladı. Şiir okuduğu kayıtlar, konuşmaları, gülüşleri, bizi mutfağa çağrışı. Bunlardan kısa parçalar kestik, sadece nefesi, adımları, terliklerinin sürtünmesi, küçük bir kıkırtı. Gelecek sahneler için küçük seslerden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Evde hızlı hareket ediyordum. Daniel her an dönebilirdi. Artık üzerimde resmi bir gücü yoktu ama izleri silme isteği vardı ve önümüzdeki günlerde buraya gelip belgeleri ya da eşyaları almayı deneyeceğinden emindim. Belki de kayıt cihazını arayacaktı. Leonard'ın odasına giderken koridorda durdum ve cebimden Thomas'ın hazırladığı ince bir USB bellek çıkardım. İçinde Thomas'ın makale taslağının bir kopyası vardı. Umut Vakfı'ndan para kaçırma planlarını, şüpheli eski işleri ve çalışanların gizemli ölümlerini anlatıyordu. Henüz sadece bir araştırma taslağıydı ama bizim için önemli olan başka bir şeydi. Dosya Daniel'in adıyla kaydedilmişti, sanki Weber'i o ifşa edecekmiş gibi. USB'yi Daniel'in saatlerini ve kol düğmelerini koyduğu çekmecenin içine bıraktım. Bir gün onu bulacağından emindim. Dosyayı açtığında ihanet kokan bir metin görecekti. Weber bunu okursa aralarındaki güven sarsılacaktı. Oğlumun odası hala o korkunç geceki gibiydi. Sadece kırılmış kapı kilidinin parçaları temizlenmişti. Pencerenin önündeki elma ağacı hafifçe sallanıyordu. Boş yatağın yanına gittim. Bir zamanlar içindeki kayıt cihazıyla bize gerçeğe giden yolu gösteren peluş ayı artık yoktu. Onu ben almıştım. Bu evde o konuşmaların tanığını bırakmak istemedim. Ama oğlumun varlığı neredeyse fiziksel gibiydi. Yatak örtüsüne, masaya, pencere pervazına dokundum. Fısıldayarak Leonard'dan özür diledim, bunu daha önce fark edemediğim için. Ona söz verdim, dünya onu kimin ve neden öldürdüğünü öğrenecekti. Gözlerimi kolumla sildim ve masanın altına küçük bir verici yerleştirdim. Thomas'ın arkadaşının verdiği minik bir izleme cihazıydı. Daniel evden bir şey çıkarmaya kalkarsa, onu takip edebilecektik. Sessizce çıktım, alarm kodunu yeniden etkinleştirdim ve evden ayrıldım. Sokağa döndüm ve ıslak kıyafet kokan bir otobüse bindim. İnsanlar hayatlarını yaşıyordu.
Kimse benim verdiğim savaşı bilmiyordu ve bu tuhaf bir şekilde rahatlatıcıydı. Yeni dairede mutfakta oturdum, başörtümü çıkardım ve laptopu açtım. Evin kontrol paneli ekranda görünüyordu. Odaların simgeleri yanıp sönüyordu. Sanki evin kalbi artık başka bir yerde atıyordu. İlk günler sadece izledik. Daniel sık sık eve geliyordu. Bir gün eve girdi, odaları dolaştı, bahçeye baktı. Sonra Leonard'ın odasına girdi ve peluş ayının kaybolduğunu fark etti. Odayı didik didik aradı ama bulamadı. Daha sonra çalışma odasında USB belleği buldu. Onu elinde çevirip kaşlarını çattı. Şüphelenmeye başladığını neredeyse hissedebiliyordum. Aynı akşam planımızı başlattık. Daniel evde tek başınayken salonun ses sistemini açtık. Önce çok hafif bir ses duyuldu. Sanki koridorda çıplak ayakla biri yürümüş gibi. Sonra eski tahtaların gıcırdaması. Ve kısa bir çocuk kahkahası. Daniel o kadar sert irkildi ki elindeki şarap taşarak döküldü. Hoparlörleri kontrol etti, koridora gitti, Leonard'ın odasına baktı. Bir süre sonra tekrar sesi açtık. Bu kez bir fısıltı vardı. Yarı uykulu bir çocuk sesi, "Anne, canım acıyor." Daniel merdivenlerde donup kaldı. Gözlerinde ilk kez gerçek korku vardı. Bunu her gün yapmadık. Bazen gece adım sesleri, bazen kısa bir kahkaha. Bazen de Leonard'ın odasında kimse yokken gece lambasını yakıyorduk. Zamanla Daniel'in yüzü değişti. En ufak seste irkiliyordu. Bir gün dayanamadı ve eline metal bir boru alarak evi aramaya başladı. Her odayı, bodrumu, dolapları kontrol etti ama kimseyi bulamadı. Ertesi gün çalışma odasına girdiğinde masanın üzerinde küçük oyuncak arabayı gördü. Daha önce atmış olması gerekiyordu ama yine oradaydı. Sandalyeye çöktü ve arabaya baka kaldı. Sonunda beklediğimiz şeyi yaptı, Weber'i aradı. Telefon görüşmesini hoparlörden dinledik. Daniel'in sesi kırılmış ve panik doluydu. Evde garip şeyler olduğunu, her şeyin ona oğlunu hatırlattığını söylüyordu. Weber önce güldü ve bunun sadece sinirler olduğunu söyledi. Ama sonra Regina'nın ölümünü hatırlayınca sesi sertleşti. Daniel'e sakin olmasını, mantıklı bir açıklama bulmasını söyledi. Sonunda dişlerinin arasından sordu, gazeteciler ya da polis onunla konuşmuş muydu? Çocuğun nasıl öldüğüyle ilgilenen biri olmuş muydu? Daniel ağır ağır nefes alarak her şeyin sakin olduğunu ve Regina'ya olanların sadece bir tesadüf olduğunu yemin ederek söyledi. Zayıf insanlar ölümün görüntüsüne dayanamazdı. Weber homurdandı, konuşmayı kesti ve bana ilk kez sesinde kesinlik değil, hafif bir şüphe gölgesi varmış gibi geldi. Tam o anda Thomas artık bir sonraki aşamaya geçme zamanının geldiğini söyledi. Artık sadece evin duvarlarının Daniel'e fısıldaması yetmeyecekti. Şehrin kendisi de harekete geçmeli ve bakışlarını Umut Vakfı'na çevirmeliydi. Kiraladığımız dairenin yarı karanlığında oturuyorduk. Dışarıda hızlı yolun sarı ışıkları ve depo binalarının karanlık silüetleri geçiyordu. Masanın üzerinde çıktılar, USB bellekler ve notlarla dolu eski defterler vardı. Ve ben geri dönüş yolunun kapandığını biliyordum. Çok yakında yalnızca Daniel ve Weber değil, bütün şehir geçmişin hayaletlerinin onların peşinde olduğunu görecekti. İnsanlar, hayırseverlik maskesinin arkasında yıllarca biriken kirin farkına varacaktı. Ve ben buna hazırdım. Yeter ki artık saklanamasınlar. İlk darbeyi paralarına ya da sinirlerine değil, görüntülerine vurmak istiyorduk. Yıllardır kirlerini sakladıkları o dikkatle hazırlanmış vitrini parçalamak istiyorduk. Oğlumun ölümünü ortaya çıkarmayı düşünmek bile beni korkutuyordu. Onu büyük bir skandalın parçası yapmak. Ama aynı zamanda şunu da biliyordum. Aksi halde Daniel ve Weber insanların gözünde saygın hayırseverler olarak kalacaktı. Leonard ise istatistiklerde sadece nadir doğuştan kalp hastalığı olan bir çocuk olarak yer alacaktı. Thomas küçük bir adımla başladı. En iyi yaptığı şeyle. Büyük bir yazı yazdı. Ama kendi adıyla değil. Sanki bir editöre gönderilmiş anonim bir analiz gibi. Başlığı da suçlayıcı değildi, daha çok şöyle bir şeydi.
Bir hayır kurumunun etrafındaki gölgeler. Laptop ekranında bana gösterdi. Kiralık dairenin mutfağında oturuyorduk. Lamba sadece masayı aydınlatıyordu. Etrafımız koyu bir karanlığa gömülmüştü. Yazıyı yavaş yavaş okudum. İçinde hiçbir isim geçmiyordu. Ama şehri biraz tanıyan herkes kimin kastedildiğini anlayabilirdi. Thomas yazıda tuhaf tesadüfleri anlatıyordu. Vakıfla bağlantılı bazı çocukların ani ölümleri, çok fazla soru soran doktorların işten çıkarılması, ilaç tedarikçilerinin değişmesi ve vakıf yöneticilerinin hayatlarında aniden ortaya çıkan pahalı arabalar ve lüks daireler. Bu doğrudan bir suçlama gibi görünmüyordu. Daha çok insanları düşünmeye ve soru sormaya davet ediyordu. En sonunda ise en önemli noktayı bırakmıştı: oğlumun ölümü. İsmini vermeden ama raporlardaki tuhaf çelişkilere dikkat çekerek, bir yanda nadir bir kalp anomalisi iddiası, diğer yanda kayıtlardan aniden kaybolan kusursuz tıbbi muayeneler, son paragrafı okurken boğazım düğümlendi. Thomas orada basit ama korkunç bir soru soruyordu. Bazı insanların hayır işleri sayesinde lüks daireler ve arazi araçları elde ettiği, bazılarının ise şehir mezarlıklarında yeni mezarlar kazdığı bir yerde, daha kaç çocuk ölmek zorunda? O an geri dönüş olmadığını en güçlü şekilde hissettim. Daniel ve Weber belki evdeki hayaletleri görmezden gelebilirdi. Sinirlerine bağlayabilirlerdi. USB bellekteki ipuçlarını da yutabilirlerdi. Ama kamuya açık bir soru sorulduğunda bunu kolay kolay susturamazlardı. Thomas yazıyı büyük bir bölgesel gazeteye göndermedi. Saf değildi, böyle gazetelerin çoğu zaman sorun yerine sus payını tercih ettiğini biliyordu. Onun yerine bağımsız bir şehir portalına gönderdi. Orada çalışan eski bir meslektaşı vardı. Gençken rahat bir resmi basın işini reddetmiş, gerektiğinde istediğini yazabilmek için özgürlüğü seçmiş bir adamdı. Anlaştılar, yazı imzasız yayımlanacaktı. Bir okuyucu mektubu gibi görünecekti. Editörler de sadece bilgilerin incelendiğini belirtecekti. Başlangıçta yazı sayfada sessizce duruyordu. Büyük başlıklar yoktu. Sosyal medyada duyuru da yapılmamıştı. Ama bir şehir yaşayan bir organizmadır. Kendi sinir uçları vardır. Birkaç saat sonra ilk yorumlar görünmeye başladı. Laptopun başına eğilmiş, bir öğrenci gibi onları okuyordum. Bazıları yazıyordu, vakıflara zaten güvenmiyorlardı. Çocukların acısı üzerinden kurulan bir iş olduğunu söylüyorlardı. Başka kişiler ise Weber'i savunuyordu. Onun şehir festivallerindeki konuşmalarını hatırlatıyor, okullara yaptığı bağışları anlatıyordu. Ama arada daha dikkatli yorumlar da çıkıyordu. Küçük ama rahatsız edici ayrıntılar. Bir kadın şöyle yazmıştı: yeğenine aynı okulda garip bir ilaç verilmişti. Sonrasında kız mide bulantısı ve güçsüzlük yaşamıştı. Bir adam da çok konuşan genç bir doktoru hatırladığını yazdı. Kısa süre sonra işini kaybetmişti. Yorumların derinliklerinde biri Regina Wage adlı öğretmeni anmıştı. Kısa süre önce şüpheli bir şekilde ölmüştü. Her yorum suya atılan küçük bir taş gibiydi. Dalgalar büyüyecekti. Yetkililerin tepkisi de gecikmedi. Ertesi gün aynı sitede Umut Vakfı'nın basın ofisinden resmi bir açıklama yayımlandı. Yazıdaki her şeyin iftira olduğunu, sosyal bir girişimi karalamaya yönelik bir saldırı olduğunu söylüyorlardı. Sonunda da vakfın itibarına saldıranlar hakkında hukuki işlem başlatacaklarını belirtiyorlardı. Bu satırları okurken Weber'in sesini neredeyse duyabiliyordum. Her gürültünün para veya resmi sözlerle bastırılabileceğine inanıyordu. Daniel yazıda doğrudan anılmamıştı ama metni gördüğünden emindim. Gerçekten de kameralar onun sonraki günlerde nasıl gerginleştiğini gösteriyordu. Gece yarısı bile eve geliyordu. Çekmeceleri karıştırıyor, dolapları açıyor, bodruma iniyor, akıllı ev sisteminin sunucularını kontrol ediyordu. Hatta bakım şirketinden teknisyenler çağırdı. Onlar kabloları kontrol ederken Thomas ve ben laptop başında oturup hayaletlerin kaynağını arayışlarını izliyorduk. Güvenlik için birkaç gün boyunca evdeki bütün oyunları durdurduk. Daniel'e sakinleşmesi için zaman verdik.
Sonra tekrar küçük işaretleri başlattık. Hafif bir hışırtı, uzaktan gelen çocuk kahkahası, gece lambasının yanması. Artık bu teknik bir arıza gibi görünmüyordu. Sanki açıklaması olmayan bir şeydi. Aynı zamanda Thomas başka bir hamle yaptı. Daha riskli ama gerekli. Başka bir şehirde çalışan eski bir polis soruşturmacısıyla iletişime geçti. Thomas'ın anlattığına göre bu adam ne satın alınabilen biriydi ne de kahraman, sadece insanların yasayı açıkça küçümsemesinden hoşlanmayan biriydi. Tüm kartları açmadık. Thomas tek başına gitti. Yanında Daniel ile Weber arasındaki konuşmamın bir kopyasını ve kasadan çektiğimiz belgelerin fotoğraflarını götürdü. Onu tren istasyonuna kadar uğurladım. Peronda durup yüzümü atkıya sakladım. Eğer bu ip koparsa bizi bir böcek gibi ezebilirlerdi. Sistem içinde dürüst bir göz olmadan her şey savcılığın ilgisiz koridorlarında kaybolabilirdi. Thomas gece geç saatlerde döndü. Yorgundu ama gözlerinde umut vardı. Soruşturmacının kaydı birkaç kez dinlediğini, belgeleri incelediğini ve şunu söylediğini anlattı. Bu, sessizce yürütülebilecek bir soruşturma değildi. İş çok büyüktü ve çok güçlü insanları ilgilendiriyordu. Ama en azından bir şey yapacağını söylemişti. Materyalleri gizli bir çekmecede tutmak yerine merkeze iletecekti. Böylece resmi olarak var olacaklardı. Ve bize şunu söylemişti: geri kalanını ofislerde değil, kamusal alanda yapın. İnsanlar ne kadar çok şey bilirse o kadar iyi. O bunu öyle söyledi ki, sanki bize basit bir düşünceyi aktarıyormuş gibi görünüyordu. Gerçek, kilitli ofislerden çıkarak halka ulaştığında, iktidarın kendini her şeyin sahibi gibi hissetmesi sona erer. Bu konuşmadan sonra bize başka bir vektör verildi. Thomas ikinci metni hazırlamaya başladı. Bu sefer anonim değildi. Büyük, detaylı sayılarla ve tüzel kişilik isimleriyle doluydu, ama hala doğrudan bir cinayet işaret etmiyordu. Çünkü yolsuzluk bir şeydir, ne yazık ki çok yaygındır. Ama başka bir şey vardı. Miras yüzünden çocuklara yönelik planlı bir cinayet. Bu kısmın kamuoyu tarafından fark edilmesi gerekiyordu. İlk kez vakfın açığa çıkması, tohumları ekmeliydi. Thomas yazarken ve kaynakları ararken, ben sürekli olarak evimizden gece gündüz sessizce akan filme bakmak için ekrana döndüm. Bir gün Daniel'in oturma odasında oturduğunu gördüm. Televizyonu açmamıştı. Sadece yarı karanlıkta oturuyordu ve elimizdeki ortak banka kasamızın küçük bir anahtar demetini tutuyordu. Anahtarları tıpkı bir dua tesbihi sayar gibi çeviriyordu ve aniden kalkıp kapıya yöneldi. O gün evde sesi açmadan oynadık ama ben Thomas'tan o banka kasasının nerede olduğunu bulmasını istedim. O gülümsedi ve bu şu anda en kolay olanı dedi. Böyle insanlar her şeyi farklı yerlerde saklayacak kadar zahmete girmiyor. Ertesi gün, bana Münih'in merkezinde, Daniel adına kayıtlı bir kişisel kasa bulunan büyük bir bankanın şubesinin adresini içeren bir çıktı getirdi. Oraya neredeyse fiziksel olarak çekiliyordum. İçgüdüm, orada evdeki belgelerden daha değerli bir şey olabileceğini söylüyordu. Kolay taşınabilecek para değil, onun huzuruna bağlı bir sır parçası. Ama oraya basitçe giremezdik. Orası bizim teknolojimizin işlediği bir ev değil, yasalar ve düzenlemelerle korunan yabancı bir kale gibiydi. Thomas beni geri çekti ve dedi ki, orada ne olduğunu bilmeden gitmemeliyiz. Böyle bir yerde kolayca iz bırakılır ve her sistem bunu fark eder. Bunun yerine başka bir öneri sundu. Daniel'e banka kasasının düşündüğü kadar güvenli olmadığını hissettirmek. Evde olduğu gibi. Bir duvarı yıkmak gerekmez, yeter ki bir düşünce, kasada eşyaların kendi kendine hareket etmeye başladığını hissettirsin. Bu his, evdeki hayaletler aracılığıyla kısa sürede ona ulaştı. Bir akşam Daniel geç saatlerde eve geldi, kameralar gösteriyordu ki zaten içmişti. Adımları kararsızdı. Paltoyu bir sandalyeye fırlattı, mutfağa gitti, kendine içki aldı, oturdu ve bir noktaya baktı. O anda Thomas'a oturma odasındaki televizyonda kayıtlarımızı açmamasını, sadece siyah bir ekran ve alt kısımda haber bandı gibi beyaz bir satır göstermesini söyledim. Hafif bir ses kendi kendine açıldı ve televizyon, daha önce siyah bir ayna gibi duran ekran, titredi. Alt kısımdan yavaşça şu sözler akıyordu: banka kasası, evdeki kasadan daha mı iyi koruyor seni? Daniel o kadar ani fırladı ki, bardağı devirdi,
televizyona koştu ve tüm kumandayı bastı. Ama satır çoktan akıp gitmiş ve ekran tekrar boştu. Nefes nefese fişi prizden çekti. Sanki plastik kutudan bir el çıkacakmış gibi korkuyordu. Ertesi gün, beklediğimiz gibi, bankaya gitti. Dış kameralar kaydediyordu, Thomas bir geçiş erişimi bulmuştu. Daniel oldukça uzun süre oradaydı ve çıktığında, sanki kasasında aradığı şeyi bulamamış bir insanın yüz ifadesine sahipti. Ne bulduğunu asla öğrenemedik. Ama kasasının artık ona güven vermemesi bile zaferdi. Küçük ama hissedilir. Evde ve bankada tam güven duygusu elinden alınan bir insan, gereksiz acele hareketler yapmaya başlar ve her gereksiz hareket bizim için bir fırsattır. Bu arada Thomas'ın ikinci makalesi aynı portalda yayımlandı. Bu sefer isimler vardı. Bende tek kelime yoktu. Paragraflarda yoktum ama tüzel kişiler, rüşvet miktarları ve vakfın bütçeden okul onarmak ve ekipman almak yerine nasıl çıkar sağladığına dair bir şema yer alıyordu. Genel yapı içinde isimler de vardı. Özellikle Daniel adı geçiyordu. Cinayet işleyen canavar olarak değil, belgeleri imzalayan, belediye ödemelerinin kaybolmasına ve danışmanlık ödemelerinin ortaya çıkmasına aracılık eden yönetici olarak. Makale hukuken temiz, açık kaynaklara referanslı, bağımsız avukatların ilgisini çekebilecek nitelikteydi. Her şeyden önce Vakıf Hoffnung'un dokunulmaz bir kutsal yapı olmadığını, sıradan bir çıkar yuvası olduğunu göstermişti. Tepkiler gecikmedi. Şehir sohbetlerinde ve sosyal medyada sesler yükseldi. Bazıları bağlantıyı paylaşıp yine bir ifşa dedi. Diğerleri kendi deneyimlerini hatırladı, doğru ebeveynler değilse yardım başvuruların reddedildiğini. Birkaç gün içinde hikaye televizyonda da çıktı, ulusal değil ama yerel bir kanal. Akşam haberlerinde sunucu, şehir yönetiminden bir temsilciye internetteki vakıf skandalı hakkında birkaç kibar soru sordu. Yönetici kaçamak cevaplar verdi, inceleme sözü verdi ve yolsuzluğun kabul edilemez olduğunu genel sözlerle dile getirdi. Ama konu ekranlara geldiğinde top artık yalnızca bizim sahamızda değildi. Vakıf Hoffnung beklenen şekilde tepki verdi, kendi iç denetimini açıkladı, tabii ki ciddi bir şey çıkmadı ve hemen ardından Weber bir basın toplantısı düzenledi. Thomas elbette içeri giremedi. Ama kendi gözleri ve kulakları vardı. Bir genç gazeteci, hep tatlı haberler yapmak zorunda kalmaktan bıkmıştı, bir diktafon açmayı kabul etti ve kaydetti. O gün biz, sanki küçük bir yönetim merkezi gibi, şehir haritası, dizüstü bilgisayar, diktafonlar, çıktılar masada dururken oturuyorduk. Sanki tüm Münih, birkaç metrekareye sıkışmıştı, bizim kararlarımız insanların neyi göreceğini belirliyordu. Basın toplantısı kaydında Weber her zamanki gibi kendine güvenli, hafif yorgun görünüyordu. Haksız suçlamalarla karşılaşan bir adam rolünü ustaca oynuyordu. Bir noktada, nazikçe bir soru soruldu. Ünlü bir girişimcinin torunu olan ve Daniel'in çok ilgilendiği mirasla ilgili çocuğun ölümü. Weber neredeyse fark edilmeyecek şekilde irkildi ama çabuk toparlandı ve şöyle dedi, trajediler olur. Tıp her şeyi başaramaz. Vakıf elinden geleni yaptı. Tekrar Tanrı'nın iradesinin arkasına saklandı. O anda öfkem öylesine arttı ki, tırnaklarım avuç içine battı, oğlumun kanı Tanrı'nın iradesiyle zehirlenmemişti, kötüye kullanılan tabletlerle olmuştu. Güzel konferans salonundaki insanlar, bu mekanizmanın parçası olan birinin sözlerine alkış tutuyordu. Ama ne kadar güzel konuşursa konuşsun, çatlak zaten vardı. Weber'in sesi zaman zaman gerilimi belli ediyordu. Evdeki hayaletler, ekrandaki haber bandı, anonim makale ve ardından isimlerin olduğu metin. Bunların hepsi onları kapalı ofislerde sessizce yürütülen alanın dışına itiyordu. Daniel artık adeta köşeye sıkışmış bir hayvan gibiydi. Kameralarda her zili duyduğunda irkildi. Masaya oturdu, kapalı dizüstü bilgisayarın siyah ekranına dakikalarca baktı, sonra açmaya cesaret etti. Her hareketi, her jesti artık içten bir soruyla birlikteydi. Biri hala izliyor mu? Bazen insani bir merhamet hissettiğim oldu. Onu, çocuğumu öldüren bir katil değil, kendi inşa ettiği kafeste adım adım sıkışmış ve şimdi kendine zarar veren bir insan olarak görmek. Ama Leard'in kaydındaki sesi,
o kırmızı süper vitamin hapının onu hasta ettiğini fısıldayan sesi aklıma geldiğinde, her merhamet buharlaştı ve sadece soğuk kararlılık kaldı. Thomas ve ben biliyorduk ki, sadece itibarlarını yıkmak yeterli olmayacaktı. O işin mahkemede, bir hükümle, somut hapis yıllarıyla sonuçlanması gerekiyordu. Ki bir gün biri, insanlar farklı şekilde hastalanıyor işte diyemesin. Bunun için hala uzun bir yol vardı. Ama vakıf etrafındaki dalga yükseldiği anda, geri dönüşün olmadığını tam olarak biliyordum. Çok fazla insan dikişlerdeki çatlama sesini duymuştu ve eğer en üsttekiler gürültüyü bastırmaya karar verirse, en azından adalet için mücadele ediyormuş gibi görünmek zorunda kalacaklardı. Bu da demekti ki, düşmanlarımız yakında onları koruyucu olarak gördükleri kişilerle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Dışa güçlü görünen bir insanın elleri titremeye başladığında, önce bunu kahveye, sinirlere, uykusuzluğa bağlar. Ama titreme geçmez, aksine artarsa, kaçınılmaz olarak suçlayacak birini arar. Daniel'in her geçen gün daha telaşlı hale geldiğini gördüm. Neredeyse sürekli takım elbise giyiyordu. Sanki bir zırh onu koruyacakmış gibi. Telefonda biriyle giderek daha sık yüksek sesle tartışıyor, sonra ellerini masaya dayayıp uzun süre öyle duruyordu. Sanki her şeyin nerede yanlış yola saptığını, geri dönüşü olmayan noktaya hangi adımı attığını hatırlamaya çalışıyordu. Yavaş yavaş, Vakıf Hoffnung'un dış görünüşüne yaptığımız darbelerin etkili olduğu görülüyordu. Henüz anında göz alıcı tutuklamalar yoktu, ama haberlerde nadiren yer alan, nadiren görünen küçük kaymalar vardı. Güç dengelerini değiştiren o ince değişimler. Önce Thomas, merkezden konuştuğu o soruşturmacıyı aradı ve yorgun, kuru bir sesle, vakfa ait materyallerin artık resmi olarak kayıt altına alındığını ve ilgili soruşturma makamına iletildiğini bildirdi. Resmiyet de buna, olası dolandırıcılık ve görev suistimali nedeniyle ön inceleme deniyordu. Ama satır aralarında başka bir şey vardı. Yukarılarda, vakıf etrafındaki gürültünün artık görmezden gelinemeyecek kadar yüksek olduğuna karar verilmişti. Birinin gösterişli bir çaba göstermesi gerekiyordu. Birkaç gün sonra bu, somut şekilde görüldü. Sabah, küçük yerel portallar, ardından daha büyükler kısa haberler yayımladı. Vakıf Hoffnung'un ofisinde belgeye el koyma ve soruşturma işlemleri yapılmış, resmi makamlar henüz açıklama yapmamış, ama ceza soruşturma kaynaklarından biri işlemi doğrulamıştı. Bu haberleri okurken, geçmişle şimdi üst üste biniyormuş gibi garip bir his vardı. Leonard'la bir keresinde tam o ofise, bir belge almak için gittiğimizi, onun merakla salonun içinde koştuğunu ve duvardaki büyük çocuk fotoğraflarına gülümseyerek baktığını hatırladım. Ve şimdi o duvarlar, katı takım elbiseler giymiş, siyah klasörler taşıyan insanların, eldivenli kutular ve USB bellekler çıkardığını görüyordu. Daniel'in tepkisi önceden tahmin edilebilir ve yine de sarsıcıydı. Kameralarda ilk haberlerin ardından eve fırladığı, gerilmiş bir tel gibi öfkeyle mantosunu sandalyeye fırlattığı, oturma odasında bir kafes hayvanı gibi dolaştığı görüldü. Telefonu kaptı ve ezbere bildiği bir numarayı çevirdi. Weber hemen yanıt vermedi, ama sesi çıktığında şaşırtıcı şekilde sakindi, neredeyse yavaş, parayla ve bağlantılarla sorun çözmeye alışkın insanlar gibi. Hoparlörlerden ve evin mikrofonlarından her kelime kaydedildi. Daniel neredeyse sözcük seçimlerine bakmadan sordu, bilgileri kimin sızdırdığını, Weber'in her şeyi merkeze ulaştırmasına neden izin verdiğini ve bunun ilçe savcılığı seviyesinde engellenmediğini. Weber bir süre sessizce dinledi ve sonra soğukkanlılıkla dedi ki, duygusal patlamalar artık gereksizdir, durum kontrolüm altındaymış gibi gösterilmeli. Ama sonra sırtımı ürperten bir cümle geldi. Dedi ki vakıf, o Weber ve diğerleri onun tüketim malzemesiydi. Birisi sorumlu tutulacaksa, belgeleri imzalayan, maaş alan ve operasyonel işlerle doğrudan ilgisi olan yönetici sorumlu olur. Weber ise her zaman onaylayabilir, çünkü aslarına güvenmişti. Daniel sustu, sanki yüzüne bir tokat yemiş gibi. Hattın ucunda ağır bir sessizlik oluştu ve kelime arayışıyla nefesini duyabiliyordum. Karşı çıkmaya çalıştı, ortak sırları hatırlattı, Weber'in entrikaları kendisinden az bilmediğini söyledi. Ama Weber hemen engelledi. Her sistemde, belgeler ve ödemelere daha yakın olan kişi vardır. Daniel tek kişi olmak istemiyorsa, susmalı ve çok dikkatli olmalı, özellikle telefon görüşmelerinde. Bu soğuk, tam yerleştirilmiş cümlelerde, çocuk şenliklerindeki maskeler ve gülümsemeler olmadan gerçek tavrı duydum.
Weber, Daniel'i zihnen artık önemsiz bir üye kategorisine yerleştirmişti. Bu konuşmadan sonra Daniel gözle görülür şekilde çöküşe geçti. Sanki içindeki bir vida çıkarılmıştı. Kameralarda sürekli şişeye yöneldiği, saatlerce karanlıkta oturduğu, ışık açmadığı, gece kalkıp boş koridorda yürüdüğü, Leonard'ın odasına bakıp anında geri çekildiği görüldü. Sanki yanmış gibi. Bazen yüksek sesle konuşuyordu, görünmeyen biriyle tartışır gibi. Kendini savunuyor, bu noktaya gelmesini istemediğini söylüyordu. Başka yolu yoktu, yoksa bir şey alamazlardı, diyordu. Her bir böyle parçayı özenle kaydettik ve dosyamıza ekledik. O mırıldanmayı, çocuk kaydındaki sesi hatırladım ve onun kendi savunmasında bile, ben suçluyum, demediği fikri aklımdan çıkmadı. Beni kandırmışlardı. Yalnız bırakılmamam gerekiyordu. Daniel içten içe yavaş yavaş çöküş yaşarken, Thomas ve ben başka, soğukkanlı bir hattı yürütüyorduk. İnsanları bulmalıydık, korkudan, kendini korumak için, ama bildiklerimizi doğrulamaya istekli. Soyut sistemler ve gölgeler değil, somut olarak, kim reçete yazdı, kim ilaç değiştirdi, kim kaybolan analizleri görmezden geldi. En zayıf halka her zaman olduğu gibi doktor çıktı. Daniel ve Weber'in bir zamanlar övgüyle söz ettiği, oğlumun hastalık geçmişini herkesten iyi tanıyan akrabası. Thomas onu meslektaşları aracılığıyla buldu. Başta kimseyle konuşmak istemiyormuş gibi yaptı, hekim gizliliğine, zaman darlığına ve tüm komisyonların çoktan tamamlandığına sığındı. Ama televizyonda vakfın denetimi hakkında bir haber çıktığında ve internette garip ölümlerle ilgili sorular belirdiğinde tonu değişti. Buluşma ofiste veya hastanede değil, şehir dışındaki küçük bir kafede yapıldı. Nadiren düzgün insanların geçtiği, fısıltıdan biraz daha yüksek konuşulabilen ve kimsenin bakmadığı bir yer. Thomas diktafonu açık masaya koydu. Doktor önce uzaklaştı, parmakları arasında kaşık çevirdi, ama sonra konuşmaya başladı. Fısıltıyla, aceleyle konuşuyordu, gerçeği söylemeye karar vermiş, ama aniden kapının açılmasından, hayatı boyunca itaat ettiği kişinin içeri girmesinden korkuyordu. Weber'in yıllar önce ona gelip özel bir işbirliği teklif ettiğini itiraf etti. Vakfın çocuklara yardım ettiğini ama bazen çocukların ailelerinin yanlış davrandığını, mirası paylaşmak istemediklerini, fonun yardımını takdir etmediklerini ve Weber'in dediğine göre o zaman daha sert davranmaları gerektiğini söyledi. Doktor öldürmek kelimesini kullanmadı ama anlama çıktı. Leonard'dan da bahsetti. Çocuğun yapılan incelemelere göre, belgelerde belirtilen korkunç patolojiye sahip olmadığını söyledi. Başlangıçta verdiği ilaçların sıradan destekleyici olduğunu, sonra Daniel'in ısrarıyla şemayı değiştirdiğini anlattı. Uzun süreli kullanıldığında belirli koşullar altında kalp durmasına yol açabilecek yan etkili ilaçlar vermeye başladığını söyledi. Dozajları, iddiaya göre Weber ile koordine edilmişti. Weber onu rahatlatmış, her şeyin kontrol altında olduğunu söylemişti. Doğal ölüm izlenimi yaratılacaktı. Thomas baskı yapmadı, neden kabul ettiğini sormadı, yeminini hatırlatmadı. Sadece ara sıra ayrıntıları, tarihleri, ilaç isimlerini, talimat verenlerin soyadlarını netleştirdi. Bir noktada doktor çöktü ve bunun bu kadar ileri gideceğini düşünmediğini söyledi. Çocuğun ölümü onu gerçekten sarsmıştı. Ama o sırada zaten ellerindeydi. İmzalı belgeler ve kızı için yeni bir araba almak için aldığı para hatırlatılmıştı ve şimdi, vakıf etrafında gürültü oluştuğunda, ilk kez gerçekten korktu, suçlu ilan edileceğinden endişeliydi. Resmi olarak ifade vermeyi kabul etti, ancak yalnızca güvenliği için en azından bir tür garanti verilirse. Tıpkı bizim gibi, kiminle uğraştığını çok iyi anlıyordu. Anlattıkları da sadece kelimelerdi. Ama bu kelimeler artık boşluğa düşmüyordu, büyük bir bütünün parçası olarak kaydediliyordu. Thomas bu buluştan döndüğünde, ben kanepenin kenarında oturmuş, sanki uçurumun kenarında oturuyormuşum gibi kaydı dinledim. Omurgamda bir titreme dolaştı. Doktor oğlumun adını her söylediğinde, diktafonu kapatmak, duvara fırlatmak, o sesi unutmak istedim. Ama sonuna kadar dinlemeye zorladım kendimi, çünkü biliyordum ki, işte bu cümleler bir gün mahkemede yankılanacaktı. Ne mutfakta, ne küçük dairemizde, bir gün bir yargıç kürsüsünün üzerinde bir arma olan salonda. Ve masada oturan insanlar, onları duymak zorundaydılar, basitçe görmezden gelemezlerdi. Birkaç gün sonra, aynı merkezden soruşturmacı Thomas'ı tekrar aradı.
Sesinde yorgunluk, biraz soğukluk ama aynı zamanda ilgi vardı. Dedi ki bu doktoru diğer davalardan tanıyordu ve bir kayıtta itiraflarını duymak bir şey, yazılı olarak tutanağa geçirmek ise bambaşka bir şeydi. Mucizeler vaat etmedi, güzel sözler söylemedi ama çok önemli bir noktayı açıkladı. Çocuğun annesinin resmi ifadesi olmadan, şikayeti olmadan, otopsi ve yeni bir uzman incelemesi izni olmadan, bu spesifik çocuğun ölümü yine fonun genel kasvetli hikayesinin bir parçası olarak kalacak ve bağımsız bir cinayet soruşturmasına dönüşmeyecekti. O ana kadar, dosyalarda ya doktorlara güvenmiş bir dul olarak yer almıştım, ya da belki zaten kayıp olarak kaydedilmiştim, Daniel'in yaydığı efsaneye bağlı olarak. Açıkçası, onun dış dünyaya ne uydurduğunu bile bilmiyordum. Uzun süre etrafımızda inşa ettiği dünyaya bakmayı bırakmıştım. Bu konuşma bizim için bir sınır oldu. O ana kadar bir gölgeydim, küçük bir intikam tiyatrosunun görünmez yönetmeni. Düğmelere basıyor, nesneleri yer değiştiriyor, oğlumun sesiyle hoparlörden fısıldıyor ama resmi dünya için var olmuyordum. Eğer güç sahiplerinden biri gözlerini kapatmak isteseydi, korkacak bir şey yoktu, çünkü canlı bir çocuk annesi sessizdi ve acısına saklanmıştı. Ama artık bir kararın eşiğindeydim, gecede saçlarım ağarmış gibi hissettim, zaten neredeyse beyaz olduğu halde. Ya bir gölge olarak kalacaktım, Daniel'in kalbini kemiren, onu yavaş yavaş yok eden, dünya onun gerçekten ne yaptığını asla bilmeyecekti. Ya da gölgelerden çıkacak, riski üstlenecek, canlı bir tanık olacaktım ve savaşımız artık sadece kişisel olmayacak, büyükleşecekti. Thomas ve ben aynı mutfakta oturuyorduk, her şeyin başladığı eski masada, ama artık aramızda tek bir not defterinden daha fazlası vardı. Masada soğumuş çay fincanları, düzgünce katlanmış not kağıtları, USB bellekler vardı. Bu belleklerden ikisini bilinçli olarak, eskiden düğme kutusu olarak kullanılan küçük bir metal kutuya koymuştuk. Her şeyi izledim ve anladım. Bu nesnelerin her biri basit bir eşya değil, kendi hayatımın bir parçasıydı. Kesilip başka bir formata çevrilmiş. Thomas şaşırtıcı şekilde sakindi. Baskı yapmadı, ikna etmeye çalışmadı, sadece seçenekleri dürüstçe sundu. Evet, resmi şikayette bulunursam, Daniel ve Weber'i şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla sarsarız. Ama benim için başka bir hayat başlar, anonimlik olmadan, her sözümün çarpıtılabileceği hissiyle. Uzun süre sessiz kaldım. Leonard'ın ilk adımlarını attığı zamanı, onu ilkokula götürdüğümü, acı kırmızı ilaç hakkında şikayet ettiğini, aptalca Daniel'in beni ikna etmesine izin verdiğim o zamanı hatırladım. Regina'yı öğretmen odasındaki beyaz yüzünü ve omzuma koyduğu soğuk parmaklarını, katlanmış kağıdı şala sokmasını, sonra kısa radyo haberinde ölen öğretmenin adını hatırladım. Eğer gölgede kalırsam, bir adamı ışık ve sesle yok etmeye devam edersem, bu sistemin parçası olan diğerlerinin anısı ne olurdu? Kimse görmeyecek, sadece ben. Bu düşünce bile beni zıplatmaya, odada yürümeye ve karşı koymaya itti. Sonunda anladım, artık seçim yoktu. Taşınan her şey, Thomas'ın yaptığı her şey, bu noktaya ulaşmamızı sağladı. Artık adımı ve oğluma yapılanları yüksek sesle söylemeliydim. Ne boş bir odada fısıldayarak, ne de başka bir şekilde, bir soruşturmacının ofisinde. Thomas'a hazır olduğumu söyledim. Sesim kısık, yabancı ama kararlıydı. Sanki kısa süre önce kapalı bir benzin istasyonunda karanlık bir sokakta saklanan kadın değil, cehennemden geçmiş ve ateşten artık korkmayan biri konuşuyordu. Thomas sessizce başını salladı, ne tebrik ne patetik söz, sadece fincanları dikkatlice kenara itti, sıcak çayın kağıtlara dökülmemesi için ve ne alacağımızın listesini hazırlamaya başladı. Diktafon, Daniel ve Weber arasındaki konuşma, Leonard'ın sesi, dökümler, tıbbi belgelerden alınan parçalar, doktorun ifadeleri, makalelerin çıktıları. Her sayfayı şeffaf bir kılıfa koydu, sanki gerçeğin parçalarını hücre hücre yerleştiriyordu. Parmaklarının çalışmasını izledim. Bu basit şeffaf folyoların ne kadar ağırlık taşıdığını bu şehirde kaç kişinin bildiğini düşündüm. Belirlenen gün, ne evimize ne fona ne tanıdık yerlere gittik. Doğrudan soruşturma makamlarının gri idari binasına gittik. Daha önce gözümü kaldırmadan geçtiğim, bizim küçük kaderlerimizin değil, soyut işlerin karar verildiği yer. Bu sefer kendim girdim, yabancı eşlik olmadan. Thomas yanımda yürüdü ama hafif aralıkla, sanki başkasının gerçeğine karışma hakkı yokmuş gibi. Koridorda kağıt, eski linolyum ve kahve kokusu vardı.
Sert takım elbiseli insanlar geçti, bakmadan. Bazıları tanıdıklarına başını salladı, bazıları dosya taşıyordu. Her şey sıradan, her devlet kurumunda olduğu gibi. Ama biliyordum ki burada ilk resmi adım atılacaktı. Oğlumun ölümü artık sadece bir protokol satırı değil, bir ceza dosyasının parçası olacaktı. Şimdiye kadar sadece telefonda sesini tanıdığımız soruşturmacının ofisinin önünde durdum. Elim istemsizce göğsüme gitti, eskiden altında küçük diktafonun yattığı yere. Artık orada hiçbir şey yoktu. Sadece nabız hızlı ve yüksek atıyordu. O gece, ıslak elma ağacından geçtiğim gibi. Bir an gözlerimi kapattım ve oğlumun küçük, sıcak elini neredeyse fiziksel olarak hissettim. Okulun önündeki caddeden geçtiğimiz günkü gibi. Ve sadece dudaklarımla, sessizce söyledim. Ben senin için gidiyorum, kendim için değil. Sonra kapıya vurdum, hafif bir girebilirsiniz, duydum ve eşiği geçtim. Artık o kara olarak kalmamıştım. Kocası ve doktorlara inanan kadın değildim. Artık bir tanık olarak giriyordum. Sadece kendi geleceğim değil, çocuğumu öldürenlerin bir gün dünyayı ardında görecekleri de bu andan itibaren tehlikedeydi. Soruşturmacı, bu dünyadaki insanların nasıl olacağını hayal ettiğim gibi değildi. Ne yüksek sesli, ne önemli, ne soğuk cam gözlü, sıradan, yorgun, gri takım elbiseli, dirsekleri parlak ve aşınmış 50-60 yaşlarında bir adam. Sadece gözleri çok dikkatliydi. Hem sana bakıyor hem de içinden, sözlerin ardındakine bakıyor gibiydi. Masanın arkasında ayağa kalktı, kendini tanıttı ve oturmamı istedi. Thomas'ın elindeki klasöre baktı ve patos olmadan sakin bir sesle, burada olmanın benim için ne kadar zor olduğunu anladığını söyledi. Ama davanın yaşama şansı olup olmadığı, her şeyi ne kadar ayrıntılı ve dürüst sunduğumuza bağlıydı. Başımı salladım, boğazımda yeniden bir yumru hissettim. Artık geri dönüş yoktu. İlk olarak genel sorular sordu, çocuğumun kim olduğunu, nerede ve nasıl okula gittiğini, ne kadar süre dürüstçe bakıldığını, vakıf Hoffnung'a nasıl geldiğimizi, cevap verdim, bazen veriler arasında takıldım. O nazikçe düzeltti, defin törenini sordu, ilk raporu, nadir doğuştan gelen patolojiyi ve ardından bu raporu nasıl öğrendiğimi sordu. Ancak bunun ardından, temel çerçeve oluşturulduğunda, bana boş bir kağıt uzattı, yanına bir kalem koydu ve parçalar halinde değil, bağlantılı bir şekilde, olası kasıtlı zarar hakkında bildiklerimi yazmamı istedi. Açık, duygusuz, mümkün olduğunca tarafsız. Ve getirdiğimiz tüm delilleri eklememi istedi. Yazarken, ellerim hala titrediği için beceriksiz satırlar oluşturdum. Tamı sessiz kaldı, biraz uzakta oturdu. Soruşturmacı getirdiğimiz belgeleri tekrar tekrar karıştırdı. Bazen durup isimleri, numaraları ve imzaları dikkatlice inceledi. Sonra oğlumun sesinin kaydını çalmasını istedi. Dinlemenin zor olacağını söyledim ama sadece başını salladı ve dedi ki, yıllar boyunca ofislerde daha kötüsünü duymuştum, düğmeye basmamı istiyorum. Leonard'ın düşük, kısık sesi sessizlikte duyulunca, kulaklarımı kapatmamak için kendimi zor tuttum. Kırmızı süper vitamin tabletinden bahsediyordu, ağrılarından yakınıyordu, babasının öfkelenmesini anlatıyordu, direnirse ne olacağını söylüyordu. Soruşturmacı önce hareketsiz oturdu, yalnızca parmağındaki kalem hafifçe titriyordu. Ama Daniel'in sakin, günlük sözleri duyulunca, çocuğun gelecek hafta hayatta kalamayacağını ve miras serbest bırakılır bırakılmaz parayı Weber ile paylaşacaklarını söylediğinde, yüzü değişti. Çene kemiği seyirdi. Elini uzattı, kaydı durdurmasını, geri sarmasını istedi ve bu bölümü tekrar dinledi. Sonra bana baktı ve kuru bir sesle dedi ki, bu basit bir aile trajedisi değil. Onaylayıcı materyaller ve diğer kişilerin ifadeleri mevcut olduğunda, durum basit bir kazadan çok farklı değerlendirilebilir. Kaydın zaman damgasını not etti, defterine birkaç şey yazdı ve doktorun itiraflarının yanı sıra Daniel ile Bogdana'nın ofisteki konuşmasının ikinci kaydını çalmasını istedi. Bu andan itibaren görüşme farklı bir seviyeye taşındı. Ceza soruşturması, geçici hukuki değerlendirme, önceden koordineli hareket eden bir kişi grubu gibi terimler kullanıldı. Ben oturdum, bu soğuk ifadeleri dinledim ve hayatımın korkunç olaylarının satırlara dönüştüğünü hissettim. Sonra birileri başka bir ofiste okuyacaktı. Ama tam olarak bu dönüşüm gerekliydi. Her şeyin sadece hayalet olmaktan çıkması için. Soruşturmacı detaylı olarak, evden nasıl kaçtığımı, Thomas'a nasıl ulaştığımı, delilleri nasıl topladığımızı sordu.
Bu noktada elbette bir yorum yapmadan edemedi. Öz adalet tehlikelidir. Aslında hemen yetkililere gidilmeliydi. Ama sesinde gerçek bir kınama yoktu. Sadece çıkış yolu olmayan insanların tek başına hayatta kalmaya çalışacağını yorgun bir kabullenme vardı. Görüşmenin sonunda sandalyeye yaslandı, ellerini karnına kavuşturdu ve dedi ki, resmi şikayetim, çocuğun ölüm nedeninin incelenmesi talebi olmadan, mesele sadece konuşmalarla sınırlı kalır. Ancak hazırsanız, bugün bir olası cinayet suçu soruşturması başlatılmasına ve otopsi, ekümasyon talebine karar vereceğim. Ekümasyon kelimesi bana patlayan bir tel gibi geldi. Bunun mantıklı bir adım olduğunu biliyordum. Çünkü açılma ve analiz olmadan tüm kayıtlarımız en iyi ihtimalle dolaylı kanıt olarak kalacaktı. Ama Leonard'ın mezarının açılacağını, maskeli ve eldivenli yabancı insanların küçük bedenini tekrar göreceğini düşünmek, masanın kenarını o kadar sıkı tutmamı sağladı ki parmaklarım acıdı. Soruşturmacı rahatladığımı gördü, sessiz kaldı, bana zaman verdi ve dedi ki, karar sizde. Sessiz ama kararlı bir sesle cevap verdim. Zaten kaybedecek her şeyi kaybettim. Eğer bu, gerçeği ortaya çıkarmanın tek yoluysa, öyle olmalı. Başını salladı, sanki bu cevabı bekliyormuş gibi, hemen birini aradı ve kararın hazırlanacağını kısa, resmi bir şekilde bildirdi. Sonra yanımıza döndü ve tutanağı kaydetmeyi önerdi. Ben neredeyse akşama kadar ofiste oturdum, tutanağı imzaladım, her şeyi tekrar okudum, isimlerde, ilaç adlarında tek bir hata kalmamasına dikkat ettim. Bildiğim her şeyi, önemsiz gibi görünen küçük detaylar dahil, anlattım. Daniel'in doktoru değiştirmemi önerdiğimde nasıl sinirlendiğini, Weber'in oğlumu şenliklerde kucağına alıp mirasçıyla şaka yaptığını, fon koridorunda bir hemşirenin bir yıl içinde çok fazla ölüm olduğunu fısıldadığını. Soruşturmacı her detayı titizlikle kaydetti. Son imzayı attığımda kalktı, kapıya kadar eşlik etti ve dedi ki, hızlı mucizeler vaat edemem, öyle şeyler yok. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım ve ikimiz de anlamalıyız ki, bu hikaye büyük olasılıkla birinin yoluna ciddi şekilde taş koyacak. Ekspertiz ve eksumasyon birkaç gün sonra yapıldı. Neredeyse hiç uyumadığım günler. Thomas, mezara gitmememi önerdi, varlığım olmasa da yeterli olacağını söyledi. Savcı, soruşturmacı ve doktorlar oradaydı. O gün, şehir dışında küçük sessiz mezarlığımızda, gri ve soğuk bir hava vardı. Toprak nemliydi, ıslak çimden ağır bir koku yükseliyordu. Ben uzakta durdum, kollarımı sardım. Çiseledi. Koyu paltolu ve beyaz önlüklü insanlar işlerini sessizce yapıyordu, gereksiz bir kelime yoktu. Komşular uzaktaki mezarlardan olup biteni görünce dua etti. Ben kelime duymadım, sadece kapağın yavaşça kaldırılmasını, sedyenin dikkatle araca konmasını izledim. Soruşturmacı yanıma geldi ve dedi ki, sonuçlar bugün veya yarın hazır olmayacak. İnceleme zaman alacak. Hem zehir hem özel ilaç grupları incelenecek, eski tıbbi kayıtlarda reçete edilenlerle uyumu kontrol edilecek. Başımı salladım, içimde her şeyin sert bir düğüm haline geldiğini hissettim. O anda içimde kesin bir dönüşüm gerçekleşti. Önce küçük, irrasyonel bir umuda tutunmuştum. Belki her şey abartılmıştır, belki sadece korkunç bir tesadüf zinciridir. Ama ekümasyondan sonra geri dönüş yoktu. Cevap birkaç hafta sonra geldi. Soruşturmacı Thomas ve beni, duvarda arma olan başka bir büyük ofise çağırdı. Masada kalın bir dosya vardı. Dolambaçsız, hemen söyledi, adli tıp incelemesinin sonucu netti. Dokularda çocuklarda reçete edilen dozlarda kullanılmayan, ancak yüksek dozlarda ciddi kalp ritim bozukluğu olan kişiler için ilaç etkileri görüldü. Bu dozların düzenli olarak, tıbbi endikasyon olmadan alınması, çocukta durumun kademeli kötüleşmesine ve sonunda kalp durmasına yol açabilirdi. Ayrıca analiz, uzun süreli küçük dozlarda sistemik destabilizasyon yapan bir başka bileşen etkisine işaret etti. Yüzeysel olarak hemen fark edilmiyordu. Sakin bir doktor sesiyle konuşuyordu, ama her kelime eski raporun kapağına çakılan bir çivi gibiydi. Bundan sonra olaylar beklediğimden hızlı gelişti. Soruşturma birimi, sadece mali suçlar nedeniyle değil, aynı zamanda bir çocuk kasıtlı öldürülmesi nedeniyle de resmi soruşturma başlattı. Suç, bir grup kişi tarafından işlenmişti. İtiraf veren doktor, kendi ifadesiyle ortaya çıktı. Statüsü şüpheli olarak değiştirildi, işbirliği nedeniyle hafif ceza teklif edildi.
Resmi ifadelerinde reçetelerin tıbbi nedenlerle değil, fon yönetimi ve Daniel'in kişisel talepleri üzerine Weber'in yönlendirmesiyle değiştirildiğini doğruladı. Ertesi sabah haberlerde, Münih'te tanınmış bir yardım fonunun 2 yöneticisinin ağır suç şüphesiyle gözaltına alındığına dair kısa, resmi bir haber geçti. İsimler kayıtsızca geçti ama yeterince açıktı ki, von Hoffnung'u duyan herkes kimin kastedildiğini anladı. Willst du, das das Masche? Nefesim kesildi, spiker eşimin adını Weber'in adıyla birlikte söylediğinde. Kameralardan, hala erişimimiz olanlardan, Daniel'in gözaltına alındığı anı izledim. Mavi ışıklı araçlar ön bahçeye geldi, üniformalı ve sivil insanlar araziye girdi, kapıyı çaldı. Daniel ev kıyafetleriyle koridora çıktı, yüzü buruşmuş, uykusuzdu. Kimlik kartını gördüğünde ise soldu, bir şeyler söylemeye, birini aramaya çalıştı ama ona sakin bir şekilde, bağırmadan, giyinip gelmesi söylendi. Gömleğini giyerken elleri belirgin şekilde titriyordu. Bir an, aynanın önünde durdu ve yansımasına baktı. Kendine güvenen yönetici de, soğukkanlı suçlu da orada yoktu. Cenazede o kadar ikna edici ağlayan oyuncu bile değil. Kendimi, o anda ona pek acımadığımı düşünürken yakaladım. İçimde Leonard'ın kısık sesi belirdi ve tüm merhametim tamamen kayboldu. Weber evinde değil, merkezdeki bir ofisinde gözaltına alındı. İnsanlar oraya yardımsever birinin gülümseyen yüzüyle alınırdı. Orada kameramız yoktu ama haberlerde, onu aynalar ve tablolarla dolu bir koridordan geçirirken gösterdiler. Bakımlı saç kesimi ve pahalı takım elbisesiyle yaşlı ama hala güçlü adam, her zaman duruşunu korumayı bilen biri, bu kez sanki halının altındaki zemini çekmişler gibi şaşkın görünüyordu. Duruşunu korumaya çalıştı, bir hata ve aşırı hevesten söz etti ama konvoy sözlerini dinlemeden ilerledi. Thomas sessizce bir fincanı kavrayarak televizyonun yanında duruyordu. O andan itibaren kişisel mücadelemizin artık sadece bize bağlı olmadığı bir aşamaya geçtiğini anladım. Artık soruşturma ve mahkeme uzun yolu başlamıştı. Birkaç kez yüzleştirmeye çağrıldım, önce doktorla. O başını kaldırmadı, sessizce ifadelerini doğruladı, sorumluluk almayı kabul etti. Ellerinden kötülüğün geçtiğini anladığını söyledi. Sonra Daniel ile tutuklulukta. Onu görmek istemedim ama soruşturmacı bunun dava için gerekli olduğunu, ona yüz yüze söylemem gerektiğini açıkladı, daha önce sadece düşündüklerimi. Kamera ve masa olan bir odada karşımıza oturtuldum, aramızda soruşturmacı vardı. Daniel zayıf, çökmüş görünüyordu ama gözlerinde hala her şeyi kontrol etme çabası vardı. Önce bana baktı, sanki onu ihanete uğratmışım gibi, kendini kurban gibi hissediyormuş gibi. Ortak yıllarımızdan, her şeyi farklı düzenleyebileceğimizden bahsetmeye başladı. Ama ben sakin, bağırmadan, defalarca tekrarladım. Tutanağa yazdığım her şeyi, dikte cihazından duyduklarımı, yalnızca bir çocuğun yakınında olduğunu düşündüğü sözlerini, fon için yaptığı ziyaretlerini, mirası paylaşma planlarını anlattım. Defalarca beni kesmeye çalıştı, inkar etti, sonra kendi açıklamalarında boğuldu. Sonunda soruşturmacı kaydı odada çalınca, gerildi, dudaklarını sıktı ve beklenmedik şekilde bağırdı. Böyle bir şey söylemedim, bu bir montaj, keyfi. Ama bu hisleri zaten kamera tarafından kaydedilmişti. Her jesti, her çığlığı boşa gitmedi, dosyaya kaydedildi. Weber'i süreçte yalnızca bir kez gördüm, o da bir yüzleştirmede. Daniel'den farklıydı. Bağırmadı, çökmemişti, sessiz konuştu ama öyle bir gurur ve kibirle ki, son ana kadar beslediği sistemin onu düşürmeyeceğine inandığı açıktı. Soruşturmacının, doktor ve Daniel ile belirli ailelerin çocukları için ilaç reçeteleri konusunda anlaşma yapıldı mı, sorusuna, yaşı ve statüsü gereği böyle detaylarla ilgilenmediğini söyledi. Kararların alındığını, kendisinin yalnızca stratejik belgeleri imzaladığını belirtti. Beni duygusal, oğlunu kaybetmiş ve suçlu arayan bir kadın olarak nitelendirdi. Sözleri sinirlerime çekiç gibi vurdu ama anladım ki, bir insan ne kadar yukarı çıkarsa, basamak çürük olduğunda düşüşü o kadar acı vericidir. Tüm bu süre boyunca iki gerçeklikte birden yaşıyormuş gibi hissettim. Gündüzleri ifadeler için gidip belgeleri imzaladım, tutanakları tekrar okudum. Geceleri banyodaki küçük daireye döndüm. Alışkanlıkla hala ekranına baktığım laptopta evimizi görüyordum. Artık mühürlenmiş, akıllı ev sistemi kapalı, boş bir kabuk gibiydi. Hayaletlere artık gerek yoktu.
İşlerini yapmışlardı. Bir gün teknisyen gibi görünen insanlar bahçeye girdiler, kamerayı söktüler, modülleri çıkardılar, kabloları kestiler. Ve bana tuhaf bir rahatlık geldi. Sanki uzun zamandır kimsenin çalmadığı eski, körelmiş bir piyano odadan çıkarılmıştı. Sessizliğiyle duvarları bastıran bir ağırlık artık yoktu. Soruşturma tamamlandığında, bizi aradılar ve dava dosyasının mahkemeye gönderildiğini bildirdiler. Daha önce hiç gitmediğim bir binaya geldim. Büyük, karanlık, geniş merdivenler ve ağır kapılar, koridorlarda insanlar, bazıları çantalar, bazıları dosyalar, bazıları çocuklarla. Kimse dava ile ilgilenmiyordu. Herkes kendi talihsizliğiyle meşguldü. Ama biliyordum ki, işte tam bu ruhlardan birinde, elma ağacından kaçtığım, yabancı bir dairede geçirdiğim geceler, oğlumun sesini kaydetmem ve onlarca ifade almamın karşılığı gerçekleşecekti. Tanık listesine dahil edildim, celp verildi ve ilk duruşma tarihi bildirildi. Beni merdivenlerden indiren soruşturmacı dedi ki, mahkemede zor olacak. Sanıkların avukatları sizi ister histerik, ister deli, ister intikam peşinde biri göstermeye çalışacak. Ama eğer ayakta durursanız ve sadece defalarca söylediğiniz şeyi söylerseniz, yüzlerine değil, hakime bakarsanız, bir şansımız olur. Duruşma günü, alacakaranlıkta uyandım. Uzun süre yatak kenarında oturdum, yavaşça aydınlanan pencereye baktım. Büyük bir operasyon öncesi garip bir sakinlik hissettim. Hasta ameliyat masasına gitmeye karar vermiş gibi ve direnmenin artık anlamsız olduğunu hissetti. Sade koyu bir elbise giydim, boynuma bir eşarp bağladım, aynaya baktım, bir anda 10 yıl yaşlanmış bir kadın gördüm. Ama gözlerinde daha önce olmayan bir şey vardı. Yardıma muhtaç bir ricadan ziyade, sessiz, sert bir kesinlik, haklı olduğunu ve gerçek bastırılmaya çalışılsa da her zaman çatlaklardan dışarı çıkacağını biliyordu. Mahkeme salonuna çıkarken, her adımda taban altındaki düzensizliği hissettim. Her adım şakaklarımda çarpıyordu. Kapıların önünde gazeteciler, birkaç kişi, kalabalık değil ama illüzyonu bozacak kadar vardı. Her şey sessizce oluyordu. İçeride fonun eski çalışanları, çocukları buraya gelmiş aileler ve sadece, dokunulmaz sanılanların düşüşünü görmek isteyenler oturuyordu. Yerime gittim, tanık kürsüsüne oturdum, başımı kaldırdım ve önümde, gri hapishane gömlekleri giymiş iki adamı gördüm. Biri eski eşim, zayıf, çökmüş, boş bakışlı. Diğeri, bir zamanlar her şeyi kontrol eden hayırsever Weber. Yan yana oturuyorlardı, ama aralarında bir boşluk, bir uçurum gibi. Her biri kendi düşünce ve korkularıyla gözetim altındaydı. İçimde sessiz bir dalga yükseldi, çığlık yok, histeri yok, sadece ağır, sakin bir his, döngü neredeyse kapanmıştı. Geriye kalan son, en zor kısmı geçmek ve her şeyi yüksek sesle söylemekti. Sadece onlar için değil, mahkeme için, şehir için ve bu hikayeyi daha sonra dinleyecek olanlar için, pencere önündeki mevsimler çoktan değişmiş olsa bile. Hakim salona girip herkes ayağa kalktığında, dizlerim yumuşadı. Sanki oğlumun odasının penceresinin altındaki ıslak elma ağacına yeniden tırmanıyormuşum gibi. Kabuğu ayaklarımın altında kayıyordu, altında kara bir boşluk açılıyordu. Ama hakimin sesi, kuru ve dengeli, mahkemenin yapısını, tarafları, suç maddelerini okudu, beni yavaşça eski korkulardan çıkardı. Her cümlesi olayları zemine çaktı, kağıda, yapışkan, isimsiz korkudan kurtulmuş bir şekilde. Savcı ayağa kalktı, iddianameyi okumaya başladı. Oğlumun, benim, Regina'nın, doktorun ve sayısız küçük detayın hayatı uzun, ağır bir metne dönüştü. Kelimeler, çocuğun kasıtla öldürülmesi, aşağılık motivasyonlar, önceden koordineli grup, görev yetkisinin kötüye kullanılması, daha fazla suç girişimi gibi ifadelerle yankılandı. İlaçların adları, bir büyü formülü gibi ezberlediğim, tek tek sayıldı. Savunma avukatları elbette boş oturmuyordu. Kendinden emin, özenli, her biri pahalı takım elbiseler içindeydi. Biri Daniel'in, diğeri Weber'in çıkarlarını savunuyordu. Sırayla ayağa kalkıyor, iddiaların varsayımlara dayandığını, kayıtların manipüle edilmiş olabileceğini, tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu, itirafta bulunan doktorun yalnızca kendi cildini kurtarmaya çalıştığını, suçluluğu başkalarına yüklediğini, bir çocuğun ölümünün trajedi olduğunu ama trajedilerin yaşandığını ve bunun üzerinden saygın insanların itibarının yok edilemeyeceğini söylüyorlardı. Konuşurken, onları ve camın arkasında oturan sanıkları dönüşümlü olarak izliyor,
Yıllarca bir fonun yumuşak koltuklarında oturmuş insanların sözlerini saygın olarak ifade etmenin ne kadar kolay olduğunu, oğlunu kaybetmiş bir annenin sesiyle aynı koroda ne kadar zor çaldığını düşünüyordum. İlk gün kürsüye çağrılmadım. Önce yeniden incelemeyi yapan bilirkişi, sonra da Weber'in akrabası doktor ifade verdi. Sözleri kuruydu, tıbbi terimlerle doluydu. Ama her oğlumun adını söylediğinde sesi hafifçe titriyordu. Savcı sert sorular sordu. Avukatlar onu çelişkilerle köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ama o, korkusundan daha önce sakladığı tüm detayları sonuna kadar anlatmaya kararlı görünüyordu. Salonda sessizce fısıldayanlar vardı, bazıları başını salladı. Ben orada otururken ellerimi sıkıca birbirine kenetlemiş, sanki yarısını kendim yazdığım bir parçanın içinde gibi tuhaf bir hisle oturuyordum. Seyirci koltuğunda oturmak beklediğimden daha zordu. Nihayet adım söylendiğinde ve öne gelmem istendiğinde, ağzım öylesine kuruydu ki dilim damağıma yapışıyordu. Kalktım, çantayı sıkıca tuttum, sanki bana destek oluyormuş gibi ve kürsüye doğru yürüdüm. Her adım göğsüme ayrı ayrı çarpıyordu. Ayağa dikildim, elimi kenara koydum. Hakim, yanlış beyanda bulunmanın sorumluluğunu hatırlattı ve yüksek sesle, net bir şekilde konuşmamı istedi. Savcı sorular sormaya başladı. Çoğunu soruşturmacı önündeki ifadelerden biliyordum. Ama burada her kelime kesinlik kazanıyordu. Leonard'ın nasıl hastalandığını, ilaç değişikliğinden sonra durumunun nasıl kötüleştiğini, Daniel'in neden bu doktora güvenmemizi ısrarla istediğini, benim ne kadar aptalca kocama ve beyaz önlüklü insanlara güvendiğimi, cenazenin nasıl geçtiğini, Regina'nın aramasını, okula gidip kocamı nasıl gördüğümü, onu dolaba bastığını, siyah cihazı çantaya nasıl soktuğunu, zarfı kuma nasıl ittiğini anlattım. Sonra en zor kısmı geldi. Savcı, dikte cihazından bahsetmemi istedi, oyuncak ayının yumuşak karnında kaydedilenlerden. Salonun bir köşesinde biri hafifçe hıçkırıyordu. Ben, açılmış oyuncağın içinden küçük siyah dikdörtgeni çıkarıp ellerim titreyerek oğlumun sesini duyduğumu, kırmızı süper vitamin hapından, ağrılarından, babasının öfkesinden ve sonra camın arkasında oturan o adamın, duygusuzca, çocuğun önümüzdeki hafta hayatta kalamayacağını ve mirası Weber ile paylaşacağını anlatan sakin sesini ifade ettim. Savcı başını salladı ve mahkemenin kendisinin de dinlemesi için kaydı çalmasını istedi. Salonda, hoparlörün hafif tıkırtısı dışında sessizlik vardı. Mahkeme görevlisinin elindeki dikte cihazı tıkladı ve önce hafif bir çocuk nefesi, sonra boğuk bir ses, ardından kapı gıcırtısı ve yabancı adımlar duyuldu. Ve ardından, ruhumu bıçak gibi delen o cümleler geldi. Arkama dönmedim ama Daniel'in camın arkasında gerildiğini hissettim. Avukatlar huzursuzca hareket etti. Arkamda biri sessizce fısıldadı. Aman Tanrım. Hakim masaya bakarak hiç kıpırdamadı. Savcı, gözlerini dosyalara indirerek kendine kısa bir an tanıdı. Kayıt bittiğinde birkaç saniye boyunca kimse nefes alamıyor gibiydi. Sonra Daniel'in avukatı ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. Bu bir montaj olabilir. Kaynağı belirsiz. Delil olarak geçersiz. Hakim elini kaldırdı, onu durdurdu ve dedi ki, geçerlilik, diğer dosyalarla birlikte karara bağlanacak ve şimdilik tanık öne çağrıldı. Savunma avukatları sorularını sordu, ses tonları farklıydı. Beni ya zayıf ya da histerik göstermeye çalıştılar. Çocuğun ölümünden sonra akut duygusal kriz yaşayıp yaşamadığımı, psikoloğa başvurup başvurmadığımı, ailede para yüzünden çatışma olup olmadığını sordular. Bir komplo gördüğümü ima ettiler, yokken varmış gibi. Biri dikkatle sordu, Thomas ile ilişkim çok yakın mıydı, gazeteci beni suçluların peşine düşmeye mi zorladı? Ona doğrudan baktım ve sakin bir şekilde yanıt verdim, sesimi yükseltmeden, çünkü ne kadar düzgün olursa, beni deli bir histerik yapma şansı o kadar azdı. İçimde her şey kaynıyordu ama dışarıdan, bir zamanlar ıslak elma ağacından inerken çantasında dikte cihazıyla karanlık sokakta koşan, soğuk ve kararlı kadını korudum. Bir an Daniel'in avukatı soruyu çocuğa yanlış ilacı ben vermiş olabilirim gibi yöneltmeye çalıştı. Hapları karıştırıp suçluluğu başkalarına yüklediğimi ima etti. Salonda huzursuzluk oluştu. Kanım yüzüme sıçradı ama hakim onu sertçe durdurdu. Böyle bir itham, dosyalarda hiçbir doğrulama olmadan geçersizdir.
Avukat dudaklarını ısırdı ve geri çekildi. Ben ise aniden soğuk bir güç hissettim. Zaten böyle bir noktaya başvuruyorlarsa, artık çok fazla gerçek argümanları yoktu. İşimi bitirdiğimde beni salondan gönderdiler. Banka geri döndüm. Bacaklarım titriyordu ama içimde tuhaf bir rahatlama vardı. İçimde yanıp duran her şeyi nihayet dışa vurmuş gibiydim. Artık sözlerim yalnızca bana ait değildi. Tutanakta yer almış, hakimin, savcının, avukatların, sanıkların, salondaki insanların ve not alan gazetecilerin kulaklarına ulaşmıştı. Artık yok olmayacaklardı. Dava uzun sürdü, tanıklar ve bilirkişiler dinlendi, belgeler okundu, para akışları analiz edildi. Sonunda sanıklar söz aldı. Daniel, söz hakkı verildiğinde kendini koşulların kurbanı olarak göstermeye çalıştı. Oğlunun ölümünü istemediğini, doktorun hareketlerini anlamadığını, Weber'in etkisiyle imza atmaya zorlandığını, kaydı montaj olarak göstererek canavar gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Hıçkırmaya çalıştı ama salonda merhamet yerine boğuk bir uğultu yükseldi. Arkamdaki bir kadın elini ağzına götürüp başını salladı. Weber farklıydı. Az konuştu ama her kelimeyi yılların kamusal deneyimiyle tarttı. İşlerinden, gerçekleştirdiği onlarca projeden, yardım aldığı binlerce çocuktan söz etti. Doktor olmadığını, reçetelerden sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Tüm kararların icracı düzeyde alındığını, kendisinin yalnızca raporları imzaladığını söyledi. Fonun mali suçları muhasebeci ve hukukçulara aitmiş gibi gösterdi. Kendisinin yabancı entrikaların kurbanı olduğunu, bir annenin acısını kullanarak fonun itibarının yok edilmeye çalışıldığını ve belki başka bir yapı için yer açıldığını iddia etti. Sesi soğuk ve yapaydı ama bu kez alışık olduğu kuralların artık geçerli olmadığını hisseden bir insanın çaresizliği duyuluyordu. Her iki taraf da tüm sözlerini söyledikten, savcı en ağır cezaları talep edip, avukatlar kendi yollarıyla beraat veya suç niteliklerinin değiştirilmesini savunduktan sonra, beklediğim ve korktuğum gün geldi, kararın açıklanacağı gün. Salona önceki günlerden daha fazla insan geldi. Gazeteciler, soruşturma sürecinde hikayeleri ortaya çıkan çocukların aileleri, sadece bu gürültülü hikayenin nasıl sona ereceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar. Biz her zamankinden daha sıkışık oturuyorduk. Hava ağır ve yoğunlaşmıştı. Hakim içeri girdi, herkes ayağa kalktı. Kalbimin boğazıma kadar attığını hissettim. Ellerim nemlendi, oysa hava hiç sıcak değildi. Hakim uzun uzun okudu, önce isimler, maddeler, paragraflarla giriş kısmını, ardından benim yaşadığım tüm olayları şimdi hukuki bir dille canlı hale getiren anlatıcı kısmı. Her kelime ağırdı ama onları bir kuyu gibi tuttum, ışığa tırmanırken kendime ona asacağım bir kuyu. Sonunda hükme geldi ve sakin bir sesle, hepimizin burada olma sebebini açıkladı. Daniel, çocuğun kasten öldürülmesinden, önceden planlanmış bir grup tarafından işlenmiş suçtan ve bir dizi yolsuzluktan suçlu bulundu. Ona uzun yıllar sürecek, fiilen aktif hayatının sonuna dek yüksek güvenlikli cezaevinde hapis cezası verildi. Mahkeme, tahliye edilse bile cezaevindeki konumları kullanma hakkını elinden alacağını belirtti ve suçla elde edilmiş bir kısmı mal varlığına el konuldu. Weber ise para aklama düzenlemeleri, suç işlenmesine teşvik ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Cezası Daniel'inkinden daha hafifti ama geri kalan yaşamını duvarlara bakarak, hayır konserlerinin sahnelerine değil, geçirecek kadar yeterliydi. Doktor, kendi itirafı ve soruşturma birimleriyle işbirliği göz önünde bulundurularak daha hafif bir ceza aldı. Meslekten men edildi ama erken tahliye imkanı verildi. Bu ifadeleri duyduğumda anladım ki hiçbir ceza, hiçbir mal varlığı el koyması, çocuğumu bana geri getirmeyecekti. Ama başka bir şeyi de anladım. Bu insanlar artık ofislerinden çıkmayacak, pahalı arabalara binip tanıdık sokaklarda güvenle dolaşmayacaktı, dünyayı avuçlarında hissetme duygusu sona ermişti. Salonda biri sessizce ağlıyordu, başka biri derin bir nefes aldı. Hakim, kararın yasal süresi içinde temyiz edilebileceğini belirtti ve oturumu kapattı. İnsanlar ayağa kalkıp dışarı çıktı. Bazıları gazetecilerin yanına koşturdu, bazıları telefon numaralarını çevirmeye başladı. Ben birkaç dakika daha oturdum, hareketsiz, fırtınadan sonra denizi dinler gibi gürültüyü dinledim. Sonra yavaşça kalktım ve sokağa çıktım, hava beklenmedik şekilde taze geldi.
Gri adliye binasının üzerinde sıradan bir gökyüzü vardı. Sıradan insanlar geçiyordu, biri gülüyordu, biri alışveriş torbaları taşıyordu. Hayat, öncekiler gibi devam ediyordu. Ama içimde her şey değişmişti. Sonraki aylar, soruşturmalarının bürokratik işlemler zincirine dönüştü, uzun zamanlar oldu. Temyizler, cevaplar, karar değişiklikleri. Fondhoffnung resmen tasfiye edildi. Weber ve Daniel'in daha önce oturduğu bina, mahkeme kararı ve şehirdeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle devredildi. Bir süre ne yapılacağı konusunda tartışıldı. Bazıları burayı iş dünyasına kiralamak, bazıları başka bir ofis açmak istedi. Ama çok fazla insan hikayeyi zaten biliyordu. Bu bina, tehlikeye atılmış çocuk hayatlarıyla o kadar bağlıydı ki. Sonunda bir karar verildi ve bunun açıklanmasıyla, uzun zamandır ilk kez gerçekten ağladım. Acıdan değil, sessiz bir rahatlamaya benzer bir şeyden. Eski fondun yerine, çocuklara ve ailelerine zor zamanlarda destek sağlayan bir merkez açıldı. Gürültülü sloganlar olmayan, basit bir yer, yasal danışmanlık, psikolojik destek ve evde kriz yaşanması durumunda geçici çocuk bakımı sunan bir merkez. Thomas'ın materyallerini ve olayın öyküsünü okumuş, önceden tanımadığım birkaç insanın girişimiyle merkeze oğlumun adı verildi, Leonard'ın evi. Bir anıt olarak değil, binanın elde edilmesinin bedelini hatırlatması için. Açılışta, bana birkaç kelime söylemem istendi. Uzun düşündüm, gelmeli miydim, sahnede durabilir miydim? Tam oğlumun bir zamanlar bambaşka ruh haliyle koştu salonda. Ama sonunda gittim. O gün eski balo salonunda pahalı takım elbiseler ve kendinden memnun üst düzey misafirler yoktu. Orada çocuklarıyla birlikte ebeveynler, gönüllüler ve ilk kez bütçe dağıtmak yerine gerçekten parlak bir amaç için gelen birkaç memur vardı. Girişte basit bir tabela, merkezin adını ve çocuklara işlenen suçlar yüzünden yönetimi mahkum edilmiş bir kuruluşun yerine açıldığını belirten kısa bir yazı vardı. Yanında oğlumun küçük bir fotoğrafı, resmi değil, kupayla çekilmiş bir kare değil, gülen ve gömleğine dondurma bulaştırmış hali. 3. katta küçük bir kütüphane açıldı, adı Regina kondu, korkusuyla ve cesaretiyle bu korkunç ama gerekli mekanizmayı harekete geçiren kadını anmak için. Elimde küçük bir çiçek demetiyle durdum, diğerlerini dinledim, konuşuyor, olayı anıyor ve suç kelimesini daha az kullanıp yardım, destek, koruma demeye çalışıyorlardı. Söz hakkı verildiğinde yaşadıklarımı bir kez daha anlatmadım. Acıyı, korkunç detayları, avukatları ve paragrafları değil. Sadece basit bir şey söyledim. Bu evde çocukların artık ağlamasını değil, sadece gülmekten gözyaşı dökmelerini isterim. Ve burada en az bir çocuk felaketten korunursa, oğlumun ölümü tamamen anlamsız olmamış olur. Sesim titredi ama sürdüm. Salondaki insanlar sustu. Bazıları gözlerini sildi, sonra alkışladı. Benim için değil, bu evin artık açgözlü insanların elinde olmaması için. Davadan sonra hayat aniden kolay olmadı. Kimse bana ikinci bir gençlik vermedi. Kaybolan yılları geri vermedi. Hala küçük dairemde yaşıyor, her gün içimde aynı yara ile uyanıyorum. Ama zamanla acı keskin bir bıçak gibi olmaktan çıktı. Eski, bazen hava değişiminde, özellikle sonbaharda yağmur çatılara vururken ağrıyan bir yara haline geldi. O günlerde tekrar oğlumun bir koridorda koştuğunu, yan odada güldüğünü, beni çağırdığını hayal ediyorum. Artık sadece hatırlıyorum, hayalet değil, korkmuyorum. Sadece bazen yatağın kenarına oturup gözlerimi kapatıyor, sessizce onunla konuşuyorum. Bazen Leonard'ın evine giderim, evin sahibi olarak değil, sadece hatırlayanlardan biri olarak. Beni tanıyorlar, yaklaşanlar selam veriyor. Bazen yorgun gözlü genç bir anne, çocuğu için endişelerini anlatmaya başlıyor. Ben dinliyorum, büyük tavsiyeler vermiyorum. Sadece elini tutuyorum. Bazen bu yeterli oluyor, bir insanın kırılmaması için. Bir keresinde yaklaşık 7 yaşında bir çocuk, merkezde bana küçük, metal bir arabasını gösterdi, boyası dökülmüş. Kalbim sıkıştı ama ısındı. Ona gülümsedim, arabasının hep iyi yollarda gitmesini diledim. Ve o anda içimde bir yerlerde ışık yandı. Daniel ve Weber artık nadiren aklıma geliyor. Sadece ara sıra haberlerden, temyizlerinin reddedildiğini, cezalarının değişmediğini duyuyorum. Bazı röportajlarda avukatları hala kararın sertliğinden bahsediyor, ama kimse pek ilgilenmiyor.
Şehir yaşamına devam ediyor. Kendi dertleri, haberleri, sevinçleri ve sıkıntıları var. Bazen sokakta konuşmalardan, Leonard'ın evi ve yardım merkezi sözcüklerini yakalıyor. Bunun artık çoğu kişi için sadece yardım alınan bir yer olduğunu anlıyorum. Ve bu iyi, çünkü karanlık anıları olan bir ev içten çürümeye başlarken, çocukların güldüğü bir ev kendiliğinden temizlenir. Bazen bana soruyorlar, bu tüm hikayeyi açığa çıkarmayı mı pişman mıyım diye. Susmadım, görmezden gelmedim, insanların her şey Tanrı'nın takdiri gibi yapmasına izin vermedim. Hep aynı yanıtı veriyorum, pişman olunacak tek şey gereksiz olan, ama gerçek asla gereksiz değildir, ne kadar acı verirse versin. Evet, neredeyse her şeyi kaybettim, kocamı, evimi, eski hayatımı, huzurumu. Ama susmuş olsaydım, en önemli şeyi kaybederdim. Oğlumun fotoğrafına bakma hakkım ve kendi aynamın yansımasına yüzümü dönmeme hakkım. Geç de olsa onun için ayağa kalktığımı bilmek, bir annenin yapması gereken gibi. Bu hikayeyi şimdi, bazen merkezde küçük bir kadın grubuna, bazen sadece kendi kendime anlatırken, insanlardan ne yargı ne hayranlık istiyorum. Sadece bir şeyi istiyorum. İnsanların, en değerli varlıklarını emanet ettikleri kişilere daha dikkatle bakmaları, yüksek sesle hayırseverlik ve bakım sözleriyle saklanmayı tercih edenlere soru sormaktan korkmamaları ve hatırlamaları, bazen en küçük adım, yumuşak bir oyuncak ayının içindeki gizli dikte cihazı, cesur bir öğretmenin hareketi, bir gazetecinin ısrarı ve bir annenin susmamaya karar vermesi, yıllarca inşa edilen bir kaleyi yıkacak zinciri başlatabilir. Ve bu insanların düşmesinden sonra, boşalan alanda bazen tamamen başka bir şey, kırılgan ama dürüst bir şey büyür. Ve her ne zaman nehir kenarından geçsem, fonun bayraklarının sallandığı yerde suyun kıyı boyunca aktığını görsem, sessizce oğlumun ve Regina'nın adını fısıldarım. Artık bu şehirde, onların iyi sözlerle anıldığı bir ev olduğunu biliyorum. Ve her şeyi toprağın altına gömmeye çalışanlar, dünyaya parmaklıklar ardından bakıyor. Belki tam bir, ideal bir adalet değil, ama benim hayattan alabildiğim adalet bu. Tek bir fotoğraf ve tek bir amaçla, çocuğumun mezarının üstünde bir daha yalan dolaşmayacak.